Ev küf dolu. Bütün depozitolarını falan çok zorlanıp almışlar. O sırada garantöre para ödemişler. Para ceplerinden çıkmış. Bir dönem gelebilirim buraya. Belli olmaz. Aa ne güzel. Beni görebilirsiniz yani burada. Ben öğretmenlik yaptım. Aa. Japonca öğretmenliği yaptım. Japonca öğretmenliği Evet. yaptın. İnsanlar neden sizler buraya gelesiniz, neden bu okulda okumak isteyesiniz diye bir soru sorayım. 他の日本語学校と比較して来ていただいている留学生が多いのかなと思っております。Bir işe başvurduğunuzda ha tamam Human Academy ise bu öğrenciye güvenebiliriz tarzında bir marka tabii ki onun da etkisi var. O sebeple bu okulu seçen de çok fazla öğrencimiz var. Genel olarak Japonca'da nelerde zorlanıyorlar ilk başlarda, ne tavsiye eder? そうですね。非漢字圏の学生の場合はやっぱり Böyle yazdım diyelim sınavda. Bunu gördüğünde çarpı işaretini koyar değil mi? Kazancın yetiyor mu sana? Bazı durumlardan dolayı şey olmadı. Maaşımız tam yatmadı. İşler duruldu. Özellikle ilk birkaç ay, ben şu anda şanslıyım, Expo'da çalışıyorum ama birkaç ay sonra bu şansım olmayacak. Muhtemelen hiçbir iş bulamayacaksınız eğer diliniz yoksa. Buyurun. Geçelim mi? Konnichiwa. Konnichiwa. アワザは地名で、東淀川区が区の名前です。 Önerdiği yerleşim lokasyonlardan ilgisi olanlar buralara da bakabilir. こんにちは。Önce bir kendimi tanıtayım. Watashi no namae wa Jeimu desu. はい。 Konnichiwa. こんにちは。ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校のリーと言います。よろしくお願いします。 Banka hesabında 10.000 dolar gösterme işini ne kadar erkenden halledebilirlerse o kadar rahat oluyor o süreç. Çok iyi bir şekilde dillerini geliştirebilir. Ev kiralama, kiraladığın evi döşeme, hani aslında düşünülenden bir tık daha fazla ilk aylarda masraf çıkıyor. Güzel. Yüzün çok böyle anime karakterine benziyor. ya. İkinci Ben söyleyiş. seni birine benzeteceğim ilk ama da bir çıkaramadım. Getirdiğiniz paralar buradaki acil ihtiyaçlarınıza, başka ihtiyaçlarınıza Örneğin işletmecisi olan adam sapıkmış. Bir önceki Shared House'da yine yöneticilik yapıyormuş. 毎日見ます。これもう分かりました。さようなら。分かりました。さようなら。All the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine some. Osaka'ya geldik. Osaka'dayız. Okula gidelim. Japonca dersini kaçırmayalım. Osaka'dayız arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz devasa Human Academy Japonca Dil Okulu'nun önündeyiz. Geldik. Osaka'dayız. Çok sıcak. Merhaba abi. Kolay gelsin. Yine güzel, bilgi dolu, birazcık da araya eğlenceli şeyler katacağımız güzel bir video olacak. Tokyo'lardan buraya kadar gelen bir konuğum var. Merhabalar. Yine ben. Human Akademi'nin Osaka'daki şubesindeyiz. Bugün Ayşe beraber Human Akademi'nin Osaka bir de Kobe. 2 tane okuluna gezeceğiz hep beraber. Konuklarımız var, müdür var, okulun müdürü var, Türk öğrenciler var, öğretmenimiz var. Osakalılar sıcakkanlı insanlar. Bunu görünce şaşırdım. Ben bu kadar beklemiyordum. Bu binanın hepsi 11 katlı bir bina. Hepsi Human Akademi'ye ayrılmış. Evet. Bu bina var. Bir de bir tane daha binamız var. Oraya da zaten videonun ilerleyen dakikalarında gideceğiz. Burada uzun dönem öğrenci vizesiyle gelen öğrenciler eğitim alırken öbür binada da kısa dönem turist vizesiyle gelen öğrenciler eğitim alıyor. İçeriye doğru Osaka şubemize girelim. Güzel ama Tokyo'dakine göre daha büyük bina, daha geniş, daha rafa. Girer girmez hemen zaten soğuk vuruyor. Kolay gelsin abi. Benim gibi çalışanlar var. Yani buraya gelip de bilgi alabiliyor. Tabii alabilirler. Hangi kata gideceklerini bilmiyorlarsa gelip sorabilirler ama öğrenci işleri 3. kat. Bundan sonra hemen 2 tane asansör var. Buradan itibaren çıkacağız. Bir konumuz daha var bugün. Konnichiwa. こんにちは。ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校のリーと言います。よろしくお願いします。Tayvanlı kendisi. İsmi Ri. Risan. Risan bugün bize Osaka'daki okulu tanıtacak. Evet. Bayağı büyük bir okul. O yüzden yardım almamız gerekiyor. Güzel meslektaşsınız. Evet. Burada öğrenci işleri var. Bir de öğretmenler var. Resepsiyon burada. Resepsiyon. Öğretmenler burada. Öğrenci işlerinde çalışanlar burada. Eğer soruları sormak istedikleri bir şey olursa buraya gelebilirler. Güzel. 3. kattayız. Osaka'daki Human Akademi'yi merak ediyordum. Çünkü burada rehberlik yaptığım için gelip geçerken bu okulu görüyordum. Sonunda içerisine girmek nasip oldu. Bir dönem gelebilirim buraya. Belli olmaz. Ne güzel. Beni görebilirsiniz yani burada. Sorularım arasında o da var. Burada yaşayan biri olarak okumaya gelsem indirim yapar mısınız diyecektim de. 2 sene fiyatlara baktım. 1.700.000'dü. Bana şöyle bir 100.000 yene falan kapatırsak iyi olur. Hallederiz. Olur mu? Okulun müdürüyle görüşmüşken el sıkışalım.
Hemen beni kayıt yaptırmayın da bir önce bir konuşalım, detayları konuşalım. Çalışma odalarından bir tanesi. Hemen koymuşlar çalışma yeri. ありますね。Burada şimdi üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için özellikle buraya gelip öğretmenle mülakatlara hazırlanabiliyorlar. Okullarla alakalı belgeler var, dergiler var. Onları karıştırıp kendileri bakabiliyorlar. Şimdi içerileri detaylı göstermemin sebebi içeride öğrenciler var. Malum Japonya. Bugün katılacak Evet. Türklere bir şeyler imzalatmışlardır. Daha imzalatmadık, imzalatacağız İmzalatacağız. birazdan. Japonya'nın yasaları bayağı katı. Evet ya dışarıda olsak ben patapite çekiyorum. O çok mozaiklerle uğraşmıyorum dışarıda olduğum için de. Buralara ne koymuşlar böyle? Sürekli bir şeyler var Evet, panolarda. Open Campus etkinliklerinin, kariyer fuarlarının etkinliklerinin reklamları var. Eğer katılmak istiyorlarsa buralardan bakabilirler. Yine yarı zamanlı iş için falan da destek QR kodları var. 9. kata geldik. Bilgisayarlarmış. Burası da dinlenme alanı. Bu her katta var. Öğrenciler öğle aralarında yemek yemek isterlerse bu şekil otomatlar oluyor. Yiyip oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri alanlar. Bundan her katta var. Her kat aşağı yukarı bu şekilde. Hem sabahçılar var hem öğrenciler var. Şu an sabahçıların dersi. Kaç kişi var? Kapasitesi burada 2400 kişi. Tokyo için 2240. Neredeyse full kapasite gibi. Güzel. Ortalama gördüğüm kadarıyla sınıflarda böyle bir 15 kişi, Evet. maksimum 20 kişi gibi gördüm Evet. şu ana kadar. Bu ne? Uyku yeri mi? Fenalaşırsa öğrenci falan tansiyonu düştü bir şey Aa, oldu. gelsin Burada gelip dinlensin diye. Bak bu Tokyo'da yoktu galiba. Evet. Burada yatak falan da var. Maşallah. Ayşe Hanım Tokyo'ya böyle bir odaya döndük. Müdür beyle Evet, müdür hanım. müdürenin Japoncası var mı? Müdür- Yok değil mi? Hepsi aynı. Kadın erkek ayrımı yapmıyorlar. Çok uğraşmak istememişler. Evet. galiba. En son müdürümü nerede gördüm? En son müdürümü ben lisede gördüm galiba ya. Okuldan kaçmıştık da oğlum gelin nereye gidiyorsunuz demişti. Konnichiwa. Önce bir kendimi tanıtayım. Watashi no namae wa Jeimu desu. 私の名前は池田和葉と申します。 Ikeda Kazuha. はい。 Ikeda Kazuha San. Ikeda Kazuha San bu okulun müdürü, müdüresi de diyebiliriz. Japonya'da müdürle şey yaptığım için biraz heyecanlıyım. O yüzden Ayşe Hanım yardım edin size zahmet. 2023年2月に入社させていただいて、今大阪港の拠点長として在籍管理と校舎管理に勤めております。 2023 yılının Şubat ayından beri bizimle beraber bizim şirkette çalışmakta kendisi. Aslında geçen seneden beri de okul müdüresi olarak çalışıyor. Okulla alakalı her şeye bakıyor. Hem öğretmenlere hem öğrencilerin şu an kayıt yaptırmış olan öğrencilerin hepsine her şeyin sorumluluğu kendisinde. Human Academy'nin özelliklerini soralım isterseniz. Tamam. まず Human Academy の特徴、教育の特徴などを教えていただけますか？話すこと、コミュニケーション取ること、できることを増やすことということをすごく重要視しております。 En büyük özelliklerinden bir tanesi birçok ülkeden öğrencimizin olması. Bunun dışında biz şu an konuşmaya çok önem vererek bir eğitim sistemi tasarladık. O yüzden öğrencilerimizin okulda öğrendiği Japoncayı günlük hayatta kullanabilecek olmalarına dikkat ediyoruz dedi. Sınıfların, derslerin ve okulun havası nasıl bir okul burası diye sordum. 勉強するっていうことと、あと実際その学んだことを実際アウトプットして、 Bunu özellikle Osaka için söyleyebiliriz ama Osaka'nın insanları bir tık daha sıcakkanlı oldukları için Osaka'daki okul ortamı da biraz daha böyle ev ortamı gibi daha sıcakkanlı bir ortam var. Sıralarda, masalarda kitap defter kullanarak bir eğitim veriliyor ama bunun dışında az önce de bahsettiğimiz gibi Human Academy'de daha çok konuşma odaklı bir eğitim kurduğumuz için biz ikisinin ortalaması, balansını iyi tutturduğumuzu düşünüyorum. Hem konuşabilecekleri, hem okuyabilecekleri, hem yazabilecekleri her türlü eğitim ortamını sağladığımızı düşünüyorum dedi. İnsanlar zaten belli oluyor. Sıcakkanlı ya. Müdür hanımla yürürken devam edelim. Buradan sonra şeyi soracağım. Şimdi kendisi bir yandan da okuldaki öğrencilerle ilgilendiği için mezun olan öğrenciler işte kariyer mi istiyorlar yoksa daha ziyade üniversite odaklı mı gelen öğrenciler var. Bunlara dair ne tarz hizmetler sunuyorlar onları soracağım. Nasıl soracağım? Benim sizlerden gelen sorularımda da var arkadaşlar. Çabuk iş hemen bulabilir miyiz hocam? Mescid namaz kılabilecekleri mescit de varmış. Tokyo'da var mı? Var. Tokyo'da da var. Müslüman öğrenci de bir hayli fazla olduğu için her şeye dikkat ediyorlar. 学生が進路として選ぶ就職先、あと進学先。 Bizim aslında hem Tokyo hem Osaka için öyle ama üniversiteye gitmek isteyen öğrenci sayımız daha fazla. Osaka okulunda senede bir kere büyük bir event oluyor. Bu evente bizim anlaşmalı olduğumuz bütün işte meslek yüksek okulları, üniversiteler çağırıyoruz. Hepsini ayrı odalara toparlıyoruz. Daha yeni yapıldı bu arada. Buraya öğrenciler ilgilendikleri üniversiteler varsa hepsinin odasına girip konuşmasını dinliyorlar. Eğer ilgileniyorlarsa Open Campus etkinlikleri var.
kampüse gidip okulu gezebiliyorsunuz. O tarz etkinliklere de katılarak hangi okula, hangi bölüme gitmek istediklerini o şekilde karar verebiliyorlar. Takipçilerden gelen bir sorum vardı arkadaşlar. 39 yaşındayım, ustalık belgem var, aşçılık belgem var yani. Dil okulu ve sonrası iş bulabilir miyim diye sorumuz var. Ona aslında ben de cevap verebilirim. Şöyle, Türkiye'de aldığınız aşçılık belgesinin burada bir geçerliliği yok maalesef eğer üniversite mezunu değilseniz, 4 yıllık üniversite mezunu değilseniz. Ama aşçılık için ayrı bir vize var burada. Eğer Türkiye'de zaten tecrübeniz varsa ve eğitiminiz varsa buradaki o mesleki yeterlilik sınavını geçmeniz daha kolay olacaktır haliyle. Ama üstüne biraz Japonca koymanız gerekiyor tabii ki. Üniversite mezunuysa? Üniversite mezunuysanız zaten 4 yıllık üniversite mezunu olarak burada direkt çalışma vizesine başvurabiliyorsunuz. Orada üniversite diplomanızı kullanarak normal aşçılığa başvurabilirsiniz. 10 sene mi bir tecrübesi evet. varsa buralarda o vize, o süreçler daha kolay gidiyor, daha kolay. Eğer 4 yıllık üniversite diploması yoksa o zaman başka bir diploma artı işte 2 yıllık olabilir, lise diploması olabilir. Artı 10 yıllık iş tecrübesi olursa çalışma vizesi daha rahat çıkıyor. Mesleki yeterlilik sınavına girmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü burada genelde her şey belgeyle ilerlediği için. Okul fiyatları ile ilgili çok soru gelmiş. Onları ayrı olarak sitede paylaşacağım. Şöyle sağda solda bir yerde fiyatlarını gösterdim. Human Academy'nin sitesinde de ara ara ben paylaşacağım sizde. 面接スタイルみたいなところを学んで実際に面接を行って練習するっていうことを繰り返し行っております。Kariyerle alakalı olarak soru sordum. Şimdi burada evet okula gitmek isteyen, üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerimiz de var ama Türkiye'den gelen öğrenciler genelde burada kariyer yapmak için geliyorlar, çalışmak için geliyorlar. Onlar için ne tarz destek mekanizmamız var diye sordum. Onunla alakalı olarak da burada hem yarı zamanlı işler hem tam zamanlı işler mülakat yapmadan işe almadığı için mülakatlarda nasıl cevap vereceksiniz, nasıl alıştırma yapılır, ne tarz sorular gelir bunlarla alakalı desteğimiz var dedi. Yine CV yazmanız gerekecek Japonca olarak. Bu CV'leri nasıl yazacaksınız? Çünkü Japonca CV'leri biraz değişik Türkiye'de kullandığımız CV'lerden. Onların yazımıyla alakalı da destek veriyoruz dedi. Bu tarz etkinliklerimiz mevcut. Genel olarak o iş sürecini biraz açıklamaya çalıştık. Kafamdaki sorulara hemen cevap geldi. Güzel. Çünkü buraya gelen biri dili öğrenim, çalışayım, ekonomik özgürlüğü elime alayım düşüncesinde olduğu için bu önemli. Böyle destek vermeleri önemli. Genelde hangi işlere yöneliyorlar Türkler? 自動車に興味がある学生はそういった製造業 Otomotiv sektörüne ilgisi olan öğrencilerimiz var. Bunun dışında eğer İngilizceleri iyiyse yine İngilizcesi ana dili olan bir yerden gelen öğrencilerse İngilizce öğretmenliği gibi işlere gidebiliyorlar. Türk öğrenciler için ben özel olarak söyleyecek olursam IT sektöründe, bilişim sektöründe çalışmak için gelen çok fazla öğrencimiz var. Servis sektöründe, otel, restoran gibi alanlarda çalışmaya gelen çok fazla öğrencimiz var. Bunlarla alakalı olarak da yine hem iş bulma sürecinde hem mülakatlara hazırlık sürecinde yardımcı oluyoruz dedi. İnsanlar neden sizler buraya gelesiniz, neden bu okulda okumak isteyesiniz diye bir soru sorayım. 他の日本語学校と比較して来ていただいている留学生が多いのかなと思っております。 Genel olarak okulun büyük ve köklü bir okul olması, tarihi uzun bir okul olması. Burada eğer bir işe başlayacaksanız veya bir üniversite eğitimi düşünüyorsanız o üniversiteye başvurduğunuz zaman da Human Academy ise o zaman Japoncası iyidir, bu öğrenciyi alabiliriz. Veya işte bir işe başvurduğunuzda tamam Human Academy ise bu öğrenciye güvenebiliriz tarzında bir marka tabii ki onun da etkisi var. O sebeple bu okulu seçen de çok fazla öğrencimiz var. Yine üniversitelerden ve iş yerlerinden sizden öğrenci alabilir miyiz, öğrencilerinize mülakat yapabilir miyiz şeklinde teklifler de alıyoruz. Büyük bir okul olmasının bu tarz avantajları da var. 40 senelik bir okul. 40 evet. sene Human Academy aslında bir şirket diyebilir miyiz? Evet doğru. Şanghay'da var, Kore'de var ofisimiz. Müdüre hanıma teşekkür ediyoruz. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Atsui naka. Suimasen. Arigatou gozaimashita. Suimasen. Arigatou gozaimashita. もう大丈夫です。はい。Osaka'da yaşayan bir Türk'ü daha bulduk arkadaşlar, merhaba. Merhaba, ismim Barış. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Yani yaşamaya çalışıyorum bu sıcakta. Evet. Osaka çok sıcak arkadaşlar. Evet yani ya aslında Edirne'de, yani Edirne'liyim aslen. Hani Edirne'de sıcak bir şehir ama cidden ben Japonya'nın bu kadar sıcak olacağını beklemiyordum. Adapte olacağımı düşünüyorum zamanla. Barış sen ne zaman geldin buraya? Ben 22 Haziran'da geldim buraya. 22 Haziran'da Aynen. geldin. Uzun dönem için buradasın. Evet uzun dönem. 1 yıl 8 ay mıydı, 9 ay mıydı? O öyle bir şey olması lazım. 1 yıl 9 ay. Arada bir ay var bak. Evet 1 yıl 9 ay. 1 yıl 9 ay. 1 yıl 9 ay. Aynen. Sen de sınıfların içerisinde Tamam. şuradan bir yürüyelim. Başvuru süreci nasıl geçti? Başvuru süreci valla Ayşe Hanım sağ olsun çok yardımcı oldu. O yüzden
kolay oldu yani başvuru süreci açıkçası benim için. Yani vize süreci de aynı şekilde kolaydı, o kadar zorlanmadım. Belge hazırlamak, bir aylık belge hazırlama sürecinde çok uğraşıyorsun. Peki Aynen. tavsiyelerin var mı? Banka hesabında $10.000 gösterme işini ne kadar erkenden halledebilirlerse o kadar rahat oluyor o süreç. Benim açımdan en çok uğraştığım işlem o olmuştu yani. Zorlayıcı. Aynen, zorlayıcı. Para olayı tabii maddi, ekonomik olay biraz zorlayıcı olabiliyor. Bu şey var mı Ayşen ya? Parayı $11.000 en son öyle bir şey atayım. $11.000 koyduk. Vize çıktı. Sonra onu geri çeksek öyle bir şey olur. Geri kalan parayı çekebiliyoruz değil mi? Yani bu da sorulardan bir tanesi de aradan çıkarmış olduk. Ama yani o parayı geri alsanız bile yani o $10.000 cidden ihtiyacınız oluyor burada yani. Yani ev kiralama işleri olsun, hani bunu kaydettirme ücreti, okul parası olsun, cidden yani o $10.000 Gidiyor. ihtiyaç oluyor. Gidiyor. Sen burada nerede kalıyorsun? Ben burada Joto'da kalıyorum. Konuştukça geri gidiyorsun. Ben burada Joto'da kalıyorum. Böyle bak çatı katı bir evim var. Yani 2 katlı sayılır ama işte merdivenle Sana özel bir yer. Aynen. Paylaşımlı evde falan kalmıyorum. Direkt ben kendime ev tuttum. Tavsiye vermek istiyorum. Ne olur kameraya karşı önceden ayarlamaya çalışın. 22 Haziran'da geldim. Hani ben geldiğimde hani emlakçıya giderim birkaç gün içerisinde. Hani ev işini halletmiş olurum diye düşünüyordum ama işler öyle yürümüyormuş. 22'sinde geldim. 25'inde emlakçıya gittim. Emlakçı bana yani evi de beğendim. Ben burayı tutmak istiyorum dedim. Taşınabileceğim en erken tarihi 10 Temmuz'a verdi ve ben o süreçte otelde kalmak zorunda kaldım. Hani o birazcık pahalıya mal oldu. O yüzden önemli bilgiler. Evde kalmak istiyorsanız önceden çok iyi araştırma yapın ve gittiğiniz gibi o işlemlere başlayın, yoksa benim gibi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Genel olarak senin gibi sıkıntı yaşayan birçok öğrenciyle, Japonya'da yaşayan Türk öğrenciyle konuştum. Genel olarak arkadaşlar buraya gelmeden onu halledin. Evde mi kalıyorsunuz, şehir hasta mı kalıyorsunuz, nerede mi kalıyorsunuz, hepsini ayarlayın. Kafanız rahat olsun, uğraşmayın. Mesela benim arkadaşım vardı Edirne'den. O mesela Tokyo'daki okulda paylaşımlı evde kalıyor. O mesela gelmeden önce halledebildi paylaşımlı evini. O buraya geldiği gibi direkt evine geçti. O mesela hiç sıkıntı yaşamadı. Güzel. Ne kadar kira veriyorsun şu anda? Bütün faturalar dahil 62.000 yen veriyorum. Kaldığım binada bana ait bir park alanım da var araba için. Bisiklet parkım da var. Elektrik faturam da dahil. Sadece su faturam dahil değil. Onu ben ayrıca ödüyorum. Güzel bence. 62.000 kaç metrekare? Broşüründe 19 metrekare yazıyordu da kesinlikle 19 metrekare bir ev değil. Çünkü ikinci katı da bayağı büyük. 40 metrekare falan net var. Buraya uzak mı? Metroyla 20 dakikada geliyorum. Güzel. Yok, fiyatı güzelmiş ya. Evet, hani evet. kendi müstakil. Sen biraz böyle geleceğe yatırım gibi bir şeyler, araba park dedin. Ya, biraz böyle geleceğe yatırım bir şey var. Evet, yani uzun süreli kalmayı düşünüyorum. Hatta yani buradan sonra dil okulu bittikten sonra açıkçası ben meslek yüksekokulu'na gitmek istiyorum. Ne yapacaksın? Nissan, Toyota'nın böyle meslek yüksek okulları var. Arabayla çok ilgilenen birisiyim. Hani motor mekanik vesairesi olsun. O yüzden hani... Sen ne bitirdin? Ben aslında Türkiye'de Japon Dili ve Edebiyatı mezunuyum, Erciyes Üniversitesi. Senin bir altyapı var o zaman. Aynen, yani temel var. buraya adapte olmam da daha kolay olacak. Çünkü az çok biliyordum Japoncayı. Zaten buradaki derslerle birlikte iyice üstüne koymaya başladım. Gelmeden hiragana, katagana. Onunla kanji falan onlar vardı yani. Bilerek geldin. Kanji, evet, bilerek geldin. Evet. Sen okulun iyi öğrencilerinden olabilir misin acaba? Yaş kaç senin Barış? Ben 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Evet. Barış da kamera kapalıyken konuştuk da bizim videoları izleyip buraya gelenlerden değil mi Barış? Evet. Ama yalan olmasın. Bizde yalan yok arkadaşlar. Neyse o. Güzel. Hedefini de öğrendik Barış'ın. İlk izlenimin okulda nasıl? Öğretmenlerin öğrencilere karşı tutumu cidden çok iyi. Onu çok beğendim cidden. Yani bize çok yardımcı oluyorlar. Dersler de aynı şekilde de ben ders işlerinin şeklini de beğendim. Hani 1,5 saat gramer, 1,5 saat konuşma şekli. Yani öğrendiklerimizi pekiştirme konusunda iyi oluyor. O yüzden ben ders işlerinin şeklinden gayet memnunum açıkçası. Hiragana ve katakana'nın öğrenilmesi lazım. Buradaki işleri bayağı kolaylaştırıyor ilk süreçlerde. Part-time çalışma düşüncen var mı? Yani çalışmayı düşünüyorum açıkçası ama yani belki 1 ya da 2 ay sonra falan. Arabayla alakalı bir part-time iş olursa, böyle otomekanik atölyesinde bir iş olursa daha güzel olur benim için. Var mı okulun böyle hani yardımcı olabileceği, hani şuraya gidin diye yönlendirebileceği bir alanı? Okul sık sık part-time iş ilanları falan paylaşıyor. Bir sürü alanda iş imkanları var. Okul o konuda yardımcı oluyor. Work in Japan vardı sanırsam. Aslında Facebook'tan da böyle gruplar var orada, iş ilanları paylaşılan. Okulun da böyle iş ilanlarını paylaştığı yer var. Oraya da kesinlikle bakılması lazım. N4 tane N3'e geçiş gibi hissediyorum. Çünkü N4 kanjilerinde sıkıntı yaşamıyorum ama N3 kanjilerinde bilmediklerim çıkıyor bazen. Henüz de GRPT sınavına da girmedim. Tam seviyemi öğrenebilmek için ama tahminen ben şu an o seviyelerde olduğumu düşünüyorum. Bu arada senin kaçıncı ayındı burada? Tam 1,5 ay oldu açıkçası. Barış biraz hızlı adapte olanlardan. Evet. 1,5 ayda öyle bir seviye gördünüz mü abi? Temeli olduğu
temeli olduğu için. Buradaki eğitimin ben Japonya'da yaşamak için çok daha elverişli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli konuştuğumuz için yani Japonya'da da yani elbette konuşmamız gerekiyor. O yüzden hani buradaki eğitimin bence daha yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Belediyedeki kayıt işlemleri için kısmi olarak yani Japonca oradaki çalışanlar çok yardımcı oldu açıkçası. Onların zaten böyle ufak çeviri aletleri var. Onlarla size bayağı yardımcı oluyorlar. İlk geldiğinizde sıfır bilseniz bile işlerinizi halledebiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı olmuyor ama emlakçı konusunda ben mesela Japonca konuşarak iletişim kurabildim. Ama gerekli olduğu yerlerde bazen Translate'e de başvurdum yani çeviri uygulamalarına başvurdum. Osaka'yı niye tercih ettin peki? Tokyo çok kalabalık bir şehir. Bir de yaşam maliyetleri de daha fazla Osaka'ya göre. Arkadaşım Tokyo'da yaşıyor. O mesela yani çok kalabalık olduğundan bayağı yakınıyordu yani. İlk geldiğimdeki masrafım yani evin ilk kiralama bedeli bana yaklaşık 250 bin yene mal oldu. Telefon hattı olsun, internet falan filan onlar da 10-15 bin yen falan tutmuştu. Yol parası günlük ortalama 600 yen falan veriyorum gidiş geliş toplamda. Bisiklet aldım. Cidden burada çok kullanışlı. Gidip gelince çok daha uygun oluyor. Bisikleti aldıktan sonra bir 2-3 ay içerisinde bisikletin parasını çıkarmış oluyorum ulaşıma verdiğim parayla yani. Barış benim kafam. Gideceği yere hemen hızlı gitmeye çalışıyor. Aylık ne kadar bir harcaman oluyor? 70-80 bin yen olabilir herhalde. 70-80 bin. Ama birazcık da keyfime düşkün bir insan olduğum için genelde o 70-80 bine aşıyor. Veya ortalama 80 bin, 100 bin o evet, civarlar için aynen. Bir ayda Osaka'da yaşam masrafı diyebiliriz. Bence resmi idarelerdeki işler birazcık uzun sürüyor. Yani banka kartı mesela? Çıkartırken bir de My Number kart var. O da uğraştırıyor. Emlakçı işi de birazcık uğraştırdı açıkçası ama Able'dan tuttum ben. Nerede? Able. Japon garantör istemeyen bir ev bulmamı sağladılar. O yüzden hani o da kolay oldu benim için. Çünkü Japonya'da yani Japon garantör istemeyen ev bulmak birazcık sıkıntı. İşte buymuş. Öğrenciler için ufak bir indirim bedeli de oluyor hatta. Emlakçı masrafından sanırsam ufak bir indirim yapıyorlar. %5 olması lazım ama emin değilim, ona bakmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz Barış'a. Derse geçecek. Barış'ın evet, daha yolu var. Bir sene 7 ay. Evet. İstediğini yaparsın Barış. Umarım. Ya onun için çabalıyorum açıkçası. Japonya'da bir hayat kurmaya çalışmışsın. Evet, sana aynen. Başarılar diliyorum. Evet, bizim kanalı da unutma. Arada gir videolara beğeniyorum. Beğeniyorum, izliyorum zaten. Onun sıkı takipçiyim o konuda. Teşekkürler vallahi. Güzel bir iş yapıyoruz. İşte geleceklere bu şekilde biraz yol gösteriyoruz. Benim geldiğim zaman da böyle şeyler yoktu Barış. Evet. 2018'de. Ayşe Hanım da yoktu galiba o zaman. Ayşe Hanım da yoktu. Bir ben vardım. Kendi dilimizde birilerinin yardım etmesi güzel oluyor arkadaşlar. Barış'ın fotoğraf çekimleri var da. Barış ünlü oluyor ne? Human Akademi'nin web sitesinde bu fotoğraflarımız olacak. Olacak değil mi Ayşe Hanım? Evet. Yani bir kişiyi daha bulduk. Osaka'da bir Türk'ü daha bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl, siz hoş geldiniz Tokyo'dan buraya kadar. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Mert. Bursa'dan geldim. Makine mühendisliği mezunuyum. Konya'da makine mühendisliği okulunda makine mühendisliğinden mezunum. Sen uzun dönem için buradasın. Ben burada daimi kalma düşüncesindeyim daha çok. Human Akademi'de seneye Mart'a kadar. 15 ay. Güzel. Nasıl ilk izlenimler? Aslında Japonya'ya geldiğim zaman pek bir heyecanım olmadı açıkçası. Yani zaten beklediğim şeylerde her şeyi göz alıp da gelmiştim. İletişimde çok sıkıntım olmadı. Ben zaten buraya gelmeden önce Japonca çalışmıştım. Hiragana, katakana bilip gelenlerdensin o zaman biraz. Ben öğretmenlik yaptım. Japonca öğretmenliği yaptım. Japonca öğretmenliği yaptın. O zaman bir saniye. Yaş kaçtı? Yaşım 29. 29. Birileri gelip gidiyor sürekli. Burada yüz gösteremiyoruz Mert ya. Evet. Mozaikle uğraşmak istemediğim için arada böyle çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Japonca öğretmenliği yaptın. Hı? Nerede? Konya'da bir meslek edinme kursu vardı. Oradan ben Japonca eğitimi alıyordum. Biraz yürüyelim. Japonca dil seviyen ne şu anda? Japonca dil seviyem şu an N4 belgem var. Temmuz'da N3'e girdim. Bu ay açıklanmasını bekliyorum inşallah. N3'e girdin. N2'ye doğru böyle. Evet. Aralıkta N2 hedefim var. Zaten şu an iş aradığım zaman İlk takıldığım engel N2 belgesi. Mesela beyaz yaka için, mühendislik için en aşağı bir N2 belgesi istiyorlar. Ama herhalde bazı firmaların bir toleransı oluyor. N3'de kabul ediyorlar diye tabii düşünüyorum. O iş yerinden iş yerine, firmadan firmaya değişiyor. Tam ne kadar oldu Human Akademi'ye başlayalı? Ocak'ta geldim. 8 ayı geride bırakmış mı? Konuşmamı geliştirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Öğrenci vizesini alma o süreç nasıldı? Kolay mıydı? Tavsiye edeceğin bir şey var mı? Zorluklar başına geldi mi? Çok zorluk açıkçası gelmedi. Çünkü ben direkt zaten sizin videonuzla Human Akademi'yi tanıdım. Ayşe Hanım sağ olsun çok yardımcı oldu. Ev konusunda da mesela ben hiç sıkıntı çekmedim. Human Akademi'nin anlaşmalı olduğu emlakçılar varmış. Ayşe Hanım mailden özellikle onu konuştuk. Daha önceden Japonya'da yaşayan arkadaşlarım da vardı. Onlar da dil okulu için geldikleri oldu. Gerçi burası geniş buraya.
Valla sınıf bu. Boşta sınıf bu. Kendi evini tuttun. Ben kendi evimi tuttum. Osaka'da herkes kendi evini tutmuş. Nasıl bir Osaka bir yer burası ya? Gaijin Pot diye bir internet sitesinden bahsettiler. Gaijin Pot'tan. Evet. Evi tutmak için önce bir banka hesabı gerekiyormuş. Şimdi banka hesabı için ev adresi lazım. Ev adresi için telefon numarası lazım. Tabii Japonya'ya gelmeden Evet. bunlar zor. Telefon numarası için de banka hesabı lazım. Yani o üçü birbirini tutturamadığı için tolere edebilen bir emlakçı bulmuşlar. Ne kadar kira veriyorsun Osaka'da? 47.000 kira, ek masraflar beraber 57.000 yapıyor. Kaç metrekare ev? 20. Uzak mı buraya? 15-20 dakika falan. Şu an çalışıyorum. Bir Türk restoranında çalışıyorum. Kazancın yetiyor mu sana? Bazı durumlardan dolayı şey olmadı. Maaşımız tam yatmadı. İşler duruldu. Ortalama ne kadar saatlik ücretler buralarda? 1100 ile 1500 arası çok değişiyor. Ben fabrikalarda bayta yapmak istiyordum daha çok açıkçası. Oralarda bile 1200'e var, 1100'e de var. 1200'ün üstünü çok görmedim. Neler tavsiye edersin? Aklında Japonya'da yaşamak, okumak düşüncesi olanlara? Japoncayı hiç bilmeden gelmeyin. Japonca çalışmaktan İngilizceyi unuttum. Yani en büyük tavsiyem o olur. Temel seviye bir konuşmayı en azından halletmeleri gerekiyor. Ne yapalım? Burada ders mi yapalım? Kanji ile aran? Kanji ile aram güzel. Güzel mi? Sağ olsun öğretmenlerimiz her gün farklı kanjiler gösteriyorlar ödev olarak da. Bütün kanjileri 5 kere yazıyorsun. Telefonda mesela uygulamalar var. Yomikata Z var. Onu biliyorum. Akebi var. Ben şu an Akebi'yi kullanıyorum. Onun dışında NHK Easy News, sonra Todai var bildiğim. Hiragana'yı, Katakana'yı okumayı NHK ile öğrendim. Kanjilerin üstünde furigana şeklinde ayarı var. Hem okuyor hem tarta oradan da okumayı, Hiragana, Katakana okumayı oradan çözebilirler. Ayşe Hanım da burada zaten okul bitirdiği için biz kanjiyi geçtiğimizde kapının önünde Sayonara dedim binaya karşı. Çantamı aldım çıktım. Pratik şeyler nedir kanjide? Ya amacınızın ne olduğuna göre değişir tabii ki. Örneğin burada ben bir yüksek lisans yapmak istiyorum veya lisans bölümünü burada Japonca okumak istiyorum diyorsanız yazmak zorundasınız. Çünkü sınavlarda yazıyorsunuz. O yüzden kanji yazamıyorsanız hepsini hiragana ile ilkokul çocuğu gibi yazıp veremezsiniz. Haliyle kanji çalışmanız gerekiyor yazmak için. Diyelim ki burada tam zamanlı bir işte çalışacaksanız, ben mesela 5 yıl oldu bu firmaya gireli. Yazdığım tek kanji adres. Başka hiçbir şey yazmıyorum yani. Onun dışında hep e-mailler, telefonlar, konuşabiliyorsanız, bilgisayarda yazabiliyorsanız çok aşırı problem olmuyor kanjiyi elle yazma kısmı. Tanıdık olsun kanjiler diye evet ilk başta bir yazarak çalışmak gerekiyor ama onun dışında daha ziyade okuma yapmanızı öneririm. Eğer tam zamanlı iş veya işte ben burada sadece hayatımı geçireceğim, işte üniversiteye falan gitmek istemiyorum diyorsanız o zaman çok aşırı el yazısı çalışmanıza gerek yok. Ama ilk başta tabii ki biraz yazmanızı ben tavsiye ederim. Ben yazarak öğreniyorum. Kişiden kişiye göre değişir tabii ki. Bazıları daha görsel hafızalı olduğu için bakarak öğreniyorlar. O tamamen size kalmış. Şurada. Merhaba anne. Telefonla konuşur, el sallar böyle. Bizi izliyor canlı yayında falan el sallar böyle. Şöyle yaklaşıklar böyle bakarlar böyle. Ha öyle vardı. Ben öyle Ezel'de oynadım. Ezel dizisinde. Evet. Arka Sultanahmet sahnesinde beyaz şeyli kıyafetle geçen arkadaş benim ya. Bir kanji, böyle bir hikaye bir şeyler yazar mısın? Merak ediyorum. Testteyiz. Kendini tanıtıyor şu anda. Şuradan başlıyorsunuz. Watashi wa Meruto desu şeklinde. İsmini yazdı. Evet, burada ismini yazdı. Makine bölümü okudunuz sanırım. Makine bölümü okudum buraya da yazdı. Kitaplarda o şekilde yazıyor. Hani hikaye kitabıdır falan o şekilde ama ders kitapları falan normal Türkiye'deki gibi sağdan soldan sağa doğru. Soldan evet. Soldan sağa doğru Soldan yazıyor. sağa doğru. Okunacak romandır falan o tarz bir şeyse bu şekilde. Ama onun dışında ders kitabı falansa böyle de yazabiliyorsunuz. Sınavda falan siz eğer yazıyorsanız yine bu şekilde yazabilirsiniz ama kompozisyon falan yazacaksanız böyle yazmanızı da isteyebiliyorlar. Teşekkürler Mert. Güzel teşekkür güzel kancilerin için. Anne seni seviyorum kancisini de yazmanı beklerdim. Ana seni seviyorum kancisi ne diyor? Okasan ga suki desu. Seseme anne. Mert 5 sene sonra 10 sene sonra nerede görüyorsun? Makine üzerine makine mühendisliği yapabileceğim ben. Ben kalite kontrol mühendisliği de yaptım. Pres makineleri, talaşlı imalat. Programları vardı mesela Indeed gibi. İş başvurularında bulundum ama yapılan geri dönüşlerde işte isteğinizi karşılayamayız tarzında çok geri dönüş aldım. Mert işe nereye gidiyordun işe? Tren değişim. Trenle Türk restoranına. Türk restoranı yemekleri nasıl? Güzel mi? Güzel. Canım bu ara ne çekiyor? Böyle humus, tereyağı, ekmek. Bir de aklıma geldi. Bir de humus. Onlarımız yok. Acıktım biraz. Mert'e teşekkür ediyorum. Japonya yaşamında başarılar diliyorum Mert. Teşekkür ediyorum. Güle güle. Hocam geldim hocam.
Sensei geldi. Konnichiwa. こんにちは。 Konnichiwa sensei. Genki desu ka? Mama. まあまあです。 işte dedim. işte idare eder dedi. ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校の青木と申します。よろしくお願いします。はい、だいたい 99.999% のことはわかります。 Kendisi Aoki öğretmenimiz. 16 senedir Japonca öğretmenliği yapıyor. Hem Japonya'ya gelip Japonca öğrenmek isteyen, sonrasında iş bulmak isteyen SSW diye bir vizemiz var. Eğer üniversite diplomanız yoksa başvurabileceğiniz bir çalışma vizesi. Onunla beraber burada çalışmak isteyen öğrencilere şimdiye kadar hep yardımcı oldum. O yüzden genelde eğer öğrenci olarak bir sorununuz varsa %99.99 yardımcı olabileceğimi düşünüyorum dedi. Bence tam adresteyiz. Hocam her an bana böyle bir şirketten iş bulacakmış, beni gönderecekmiş gibi. Genel olarak Türklerin burada ilk başta gittikleri işler neler? トルコの方ですと、ビジネスの経験がある人は、ビジネスのそういう自分の経験を生かした Türk öğrencilere de yardımcı oldum şimdiye kadar dedi ama genelde üniversiteye gitmek isteyen öğrencilere yardımcı olmuş şimdiye kadar. Onun için de ekonomi okumak isteyen bir öğrencisi varmış mesela. Türkiye'den gelen öğrenciler genelde Türkiye'de eğer bir iş tecrübeleri varsa o alanda burada da iş çalışmak istediklerini söylüyorlarmış. Bir örnek verebilir misiniz dedim. Bankada çalışan bir öğrenci varmış. O burada mesela bankada çalışmak için iş aramış, ona yardımcı olmuş. Bankada çalışan bir Türk mü var? Evet. Mış. Ben bilmiyorum kim Onu olduğunu bulalım da. ya. Nerede çalışıyorlarmış biliyor musun? Onu bulalım. İşimiz düşebilir yani. Ne kadar sürede sıfırdan Japoncayı böyle konuşacak, derdimi anlatacak düzeye gelebilirim? 毎日学校に来てしっかり勉強して3ヶ月ぐらいですね。先生、トイレに行ってもいいですかって話すことができます。 Çok genel şeyler tabii ki. Hani böyle tuvalete gidebilir miyim öğretmenim ya da işte benim adım şu, ben şunları severim gibi ufak tefek şeyleri konuşabilecek seviyeye eğer her gün okula gelir ve düzenli çalışırlarsa 3 ay kadar sürede gelirler dedi. Nelerde zorlanıyorlar Türkler genel olarak? 漢字、毎日シャワー行きますね。トイレ行きますね。トイレで座りますね。トイレで座って壁に漢字がたくさんあります。毎日見ます。これもう分かりました。さようなら。分かりました。さようなら。さようなら。さようなら。なしです。で、楽しく覚えるとかですね。 Büyük ihtimalle anladınız biraz ifadelerden falan ama genelde Türk öğrenciler ve kanji bilmeyen ülkelerden gelen öğrenciler en çok kanji ve yazı konusunda zorlanıyorlar. Kompozisyon yazma konusunda zorlanıyorlar. Ben hiç sevmiyorum kanjiyi, hiç sevmiyorum kompozisyon yazmayı diyen çok fazla öğrenci oluyor. O tarz öğrencilere tavsiye olarak örneğin her gün banyoya giriyorsunuz, tuvalete giriyorsunuz. O yüzden mesela tuvaletinizin duvarlarına bilmediğiniz kanjileri yazıp asarsanız her gün baktığınızda öğrendiğiniz kanjiyi oradan söküp yenisini asarak kendinize oyun gibi yaparak o şekilde de öğrenebilirsiniz. Kanjiyi sevmiyorum demeyin, birlikte çalışalım dedi. Peki ben genelde Japonca öğretmenlere soruyorum. Son bir sorum. Şöyle, sai kono shitsumo arimasu. Animelerden gerçekten de Japonca öğrenilir mi, öğrenilmez mi? Onu bir soralım. アニメで勉強して上手になる人はいます。でも時々ボスにめっちゃ元気っていう日本語になってしまうので、アニメもいいです。でも、本の勉強も頑張ってください。 Tabii ki animeyle de çalışabilirsiniz. Animelerden Japonca öğrenip çok iyi Japonca konuşan insanlar da var. Ama animelerde öğrendiğiniz Japonca çok saygılı bir dil olmadığı için yarın bir gün işe gittiğinizde patronunuza bilmeden saygısızca konuşabilirsiniz. Ona da örnek verdi az önce. O şekilde olmaması için tabii ki animelerden de çalışın ama kitaplara da mutlaka bakın dedi. バランスが大事です。 Dengeyi bulun aradaki dedi. Hayat öyle hocam. Dengeyi sağlamadın mı düşersin valla. Derse gidecek hocamız. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Derse gidecek hocam. Türk arkadaşlarla buluşmamız devam ediyor. Osaka'da Humun Akademi'de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulduk. Merhaba, Sena ben. Sena Hanım hoş geldiniz. hoş Teşekkür bulduk. ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederim. Yolda yürürken Tamam. hepinizle konuşacağım. İsa hoş geldin. Hoş bulduk. İsa'yı tanıyoruz. Önceki videolardan da videomuza konuk oldu. İsa'yla da konuşacağız. Burak ben 4 ay önce geldim. 4 ay önce Evet. geldi. Burak teşekkür ediyorum zaman ayırıp geldiğin için. Yürüyelim arkadaşlar Osaka sokaklarında. Nasıl keyifler? Güzel dersler çıktı. Humun Akademi'nin diğer şubesine gidiyoruz. Siz burada okuyorsunuz değil mi? Bu binada. Evet. Evet. Bu binada. Ne kadar oldu? Benim 3 hafta oldu. Uzun dönem için buradasınız. Uzun dönem 2 yıllık Japonca öğrenmek için buradayım.
Öncesinde 6 ay turist olarak buradaydım. Japonya'yı beğendiğim için ya bir Japonla evlenmem gerekiyordu da dil okuluna gelmek gerekiyordu. Ben de dil okulunu seçtim. Seçenekler bunlardı yani masada. Japonya'ya getiren ne oldu? Gerçekten neden buraya gelip dil öğrenmek istediğiniz Human Akademi'de? Şans eseri oldu aslında. Ben hani Japon kültürüne dair şeyleri seviyordum. Matcha daha meşhurdayken 5 yıl önce seviyordum. Zen kültürünü seviyordum. Aslında Japon olduğunu bilmeden pek çok şeyi seviyordum Japonya'ya dair. Ama ben tesadüf bir Asya turuna çıkmıştım. Orada Filipinler'deydim ve Japonya'ya uçak bileti $40'dı. Bu madem buradayım bir geleyim o zaman dedim. Hiçbir ilgim yoktu. Akihabara'ydı benim gözümde Japonya böyle elektronik, oyun oynayan insanlar, bağımlılar. Bu şekilde bir Japonya vardı benim aklımda. Geldim. Zaten benim planım 1-2 hafta kalıp başka bir yere, Vietnam'a geçmekti. Uçak daha inmeden böyle o düzen, o hayat çok güzel geldi gözüme. Sonrasında 6 ay kaldım burada. Maksimum kalabileceğim süreyi kaldım. Türkiye'ye döndüm 1 ay böyle vizeyi bastırtmak için. Sonrasında da buradayım. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum. Aslında süreç de çok da zor değildi yani. Banka dokümanlarını hazırlamak bir tık uzundu. Ama Ayşe Hanım gerçekten sürecin her noktasında çok yardımcı oluyor. Yani sıfırdan yine başvursam yine Human Akademi'ye başvururum. Şanslıydım ve bugün buradayım. Bu videoda da varım Güzel. artık. Beraber video çekiyoruz. Vallahi kısmet. Kimler geldi geçti. Cepku kanalını izleyerek Japonya'ya getiren ne oldu? Çocukluğumdan beri hep seviyordum. Gerek kültürleri olsun, yaşam tarzları olsun, animeleri, filmleri, dizileri. Gelim yaşayayım kafasında düşünmemiş. Bir gün olur da gidersem işte turist olarak giderim, gezerim, gelirim. Ne getirdi seni buralara? Üniversite bitirdikten sonra da biraz iş arama, bulduğum iş zordu. Hani yapılacak bir iş değildi aslında zorluk açısından. Yurt dışına çıkmaya karar verdim sonra. Tabii Japonya'ya gelmenin daha zor olduğunu düşünüyordum. Ya Japonlar büyük ihtimalle herkes almaz. İşte üniversitede okuman lazım falan filan. Başvuru sırasında toplanılan belgeler bayağı fazla. Hani ben 100 sayfa falan neredeyse belge gönderdim Japonya'ya. Yani toplaması da zordu. Ya benim en büyük tavsiyem para biriktirerek getirmek. Özellikle de çalışmak istiyorlarsa zaten çok daha iyi hani Japonca gerekiyor. O yüzden zaten başvuru süreci neredeyse 8 aylık bir süreç olduğu için çok iyi bir şekilde dillerini geliştirebilir. Ev kiralama, kiraladığın evi döşeme hani aslında düşünülenden bir tık daha fazla ilk aylarda masraf çıkıyor. Ne kadar planlıyorlarsa bir tık daha üstüne koyup oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz, para harcıyorsunuz. Kesinlikle. Alışma sürecinde bayağı para gidiyor. Herhalde Sena Hanım da doğrulayabilir bizi. Normalde belge sürecinde sizden bir nakit para göstermenizi istiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam $10.000 gibi bir şeydi. Ben onu sadece göstermelik zannediyordum. Ama o öyle değil aslında. Yani buraya gelecekseniz burada bir hayat süreceksiniz. Tabii ki burada çalışacaksınız ama özellikle ilk birkaç ay, ben şu anda şanslıyım. Expo'da çalışıyorum ama birkaç ay sonra bu şansım olmayacak. Muhtemelen hiçbir iş bulamayacaksınız eğer diliniz yoksa. Mutlaka hani o cebinizde parayla gelin. Ben çünkü burada duydum böyle gelip sonrasında ekonomik durumu uygun olmayıp sonrasında dönmek zorunda kalan insanlar da olmuş. Japonya'da evet hayat Türkiye'ye göre bence daha ucuz. Tabii bu tartışılır neyden neye göre değiştiği. Bir metroya biniyorum. Bir metroya bir sefer binişim 100 lira tutuyor yani. O yüzden çok para gidebiliyor. Dil öğrenmeye ve parayı mümkün olduğunca çok kazanarak gelmeye dikkat edin bence. Binamıza geldik. Soru cevaba geçeceğiz. Bura ne ya? Ben böyle bir yerde pavyona gitmiştim burada. Öyle aklıma geldi. Ayşe Hanım'ın küçük sürprizi. Burada normalde öğrenci vizesi değil, turist vizesiyle, evlilik vizesiyle, çalışma vizesiyle gelen öğrencilerimiz ders görüyor. Bu nasıl bir okul böyle ya? Kendini çektiriyor. Ana, Korece konuşuyor. İsa ne yapıyor? Nasıl gidiyor Osaka'da hayat? Bu şekilde geçmeye çalışıyoruz. Tabii yeni başladım çalışmaya yeni işimde. Öncek'inden daha rahat. Yeni işim de aynı işte ramenci. Part time olarak çalışıyorsun. Makarnacı yani ramen. Güzel. Nasıl? Alışma sürecin hızlandı mı? Yo alıştım tabii ya. Daha full time veya masa başı iş bulabilirsem daha iyi olur. Sen de kanalın konuklarından olduğu için düzenli beraber çalışacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Aramıza bir kişi daha katıldı. Merhaba arkadaşlar. Tutabilirsin. Ben İgdam. Aynen. İgdam, hoş geldin. Hoş buldum. Kısa dönem öğrencisiyim. Burada yazın buraya geldim. İlk gelişim. Şu an 2. ayım. Okul falan güzel gidiyor hepsi. Seneye üniversite burada düşünüyorum. İgdam nerelisin? Aslen Azerbaycanlıyım ama çok uzun süredir Türkiye'de yaşıyordum. Birden böyle bir Türk, Azerbaycan gidip geliyor. Yok. Azerbaycanca hiç yok bende abi zaten. Ne durumdasın sence Japonca? Japonca N3 diyebilirim şu an. Şubattan beri çalışıyorum o yüzden. Mühendislik düşünüyorum. Bilgisayar düşünüyorum şu an. Aynen. Bilgisayar üzerinden gitmeyi düşünüyorsun. Turist vizesinin alınış sürecini açıklayabilir miyiz gelmeyi düşünen arkadaşlar için? Aslında turist vizesi yani bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece ilk geldiğiniz yani gelmeden önce Visit Japan web var. Oradan bilginizi doldurmanız gerekiyor. Maksimum 3 aylık kalabiliyorsunuz diye biliyorum. Evet. 90 güne kadar. Evet. Normal bir şekilde kayıt olabiliyorlar kısa dönem için. Ben de gelmiştim bir ara bir çık gir yapmıştım. İkinci 3 aya Bir şey istemeden direkt gelebiliyorsunuz yani. İkinci 3 aya uzatabiliyorlar. Burası mı?
Burası Muji. ここで何でも Nerede kalıyorsunuz? Ne kadara kalıyorsunuz? Nasıl buldunuz? Kalacak yer bulma o biraz sıkıntı olduğu için biraz bunun üzerine konuşalım diyorum. Sen nerede kalıyorsun? Şehiras'ta kalıyorum şu an. Şehiras'ta. Şehrin biraz uzağında hani müstakil bir ev. 5 kişi kalıyoruz. Tokyo Share House diye bir site vardı. Hani diğer şehirlerdeki share house'ları da gösteriyordu. Ben aslında oradan buldum. Nisan ayında geldiğim için tam Expo'nun başlama zamanı, üniversitelerin başlama zamanı. Konuştuğum ev yarım saat sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra kayboluyor. Tamam diyor, işte kapırayı gönder diyor. Sonra ertesi gün cevap vermiyor. O yüzden bir tık daha şehrin uzağına doğru kaçtım ben aslında. Buraya gelmeden önce ayarlasaydım demişsindir büyük ihtimal kendi Evet. kendine. Ya aslında buraya gelmeden önce ayarladım. Hani 1,5 ay önce aradım. Gelmeden 2 hafta önce buldum. Aslında 1 ay sürdü benim evi bulmam. Hep kalabalık yani. Hep kalabalık buralar. Ben 40 bin yen veriyorum. Hepsi faturalar da dahil. Osaka'nın Hürriyet Mahallesi, işte Bağcıları gibi bir yer hani. Öyle geçiyor. Bir tık da aslında o yüzden ucuz. Yani gerçi ben hiçbir sorunla karşılaşmadım Neydi ama. lokasyon? Bir lokasyon biliyorum da acaba orada mısın? Nişinari mi? Nişinari'de kalıyorum ben. Kulağıma söyle diyecektim de neyse. Tamam ben başka biliyorum da. Tobili mobili bir şey de tamam orası. Onlar diğer videolarda arkadaşlar. Onları diğer videolarda anlatırız. İdama geçelim. Tamam. Ne olacak bu Azerbaycan'ın hali? Abimin evine şirket bulmuş, çalıştığı şirket. Benler yani hepsi arkadaş yanlısı. Ben yani bir de iyi üretiyorlar. Senin yüzün biraz böyle anime karakterlerine benziyor. Alaka Değil mi? Benzemiyor mu? Benziyor biraz. Benziyor. İda yakışıklı arkadaş. Yaş kaçtı İda? 17'yim şu an. 17 yaşındasın. 17 yaşında geliyorlar mı ya? Ha, abisi şey yaptığı için. Bana sorma aslında kimse de niye geldin diye. Turist vizesiyle girdi sonuçta. Evet. Ha, turist vizesi. 16 yaşın altındaysa Ayşe Hanım dedi ki tavsiye etmiyoruz dedi. Velisi yoksa velisi olması lazım. Sahi biz beraber çektiğimiz videodan da detaylı bakabilirsiniz. Oradan da İsa'nın Japonya serüvenini göstermiştik. 8 kişiyle kalıyoruz ama tabii 2 katlı yer. Kaç para veriyorsun kira? 60 bin yen veriyorum ama giderler dahil. Hepsi dahil. Elektrik, Aynen. su, doğalgaz Temizlik hepsi de dahil. dahil. Temizlik de. Temizlik dahil de kendi odamızın içini zaten küçük bir yer. Kendimiz temizliyoruz. 60 bin yen Şehraz bir tık böyle sanki pahalı olabilir gibi. Yani Konum ama yakın. Merkezine yaklaşık. Yakın. Pavyonlara 10 dakika. Çok yakın. Hemen merkezde. Ben biliyorum gittik. Altında eşki içtik de. O önceki videolardan bakarsınız. Sürekli pavyon diyorum da bura pavyon şehri memleketi. İsa senin Japonca sürecin nasıl? En son görüşmemizden bu yana ilerleme var mı? daha akıcı konuşuyorum lakin kelime anlamında alt alta yazarsın da 2-3 sayfa çıkar ya, o kadar 2-3 sayfa çıkmamıştır muhtemelen. Öncelikle kıyafetlerinizi alın, yani buraya gelip de ucuza kıyafet alırım gibi bir düşünceye kapılmayın bence. Pek bir Japonca bilmeden geleceksiniz. Hiragana, katakana'yı bilsiniz de. Getirdiğiniz paralar buradaki acil ihtiyaçlarınıza, başka ihtiyaçlarınıza... Tasını tarağını topla gel, burada olabildiğince az para harca. Aynen, İlk başlar aynen. için. İlk başlar için güzel bir tavsiye. İsa avukat olduğu için biraz kitaba uygun şey konuşuyor. Kitaptan gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Siz nerede kalıyorsunuz Sena Hanım? Ben burada? şu anda ev kiraladım. Birkaç hafta önce kiraladım. İlk başta geldiğimde tesadüf konsoloslukta bir Türk daha vardı. Onun önerdiği bir shared house'a girdim direkt. Hiç web sitesi falan araştırmadım. Güzel bir shared house'tu. 48 bin yen ödüyordum. Şimdi sonrasında ev arama sürecine girdim. Çünkü bir yerden sonra 7 metrekare bir odada yaşamak çok da sürdürülebilir gelmedi. Bence herkese bunu da öneriyorum. Shared house'ta kalın. Sonrasında ev bakmaya başlayın. Çünkü başka arkadaşlarım vardı. Evi görmüşler. Gayet güzel gözüküyormuş. Sonra bir girmişler. Ev küf dolu. Bütün depozitolarını falan çok zorlanıp almışlar. O sırada garantöre para ödemişler. Para ceplerinden çıkmış. Bence önce bir gelip bir ay falan shared house'ta kalın. Çok büyük bir depozito istemeyen. Sonrasında bölgeye bakın. Nerede yaşamak istersiniz? Mesela ben şu anda şehir merkezine yakın yaşamıyorum. Buradan yarım saat tren mesafesinde bir yerdeyim ama bana orası daha sakin ve daha uygun geliyor. Şehir hayatı çok kalabalık ve gürültülü olduğu için. 46 bin yene kirayı buldum. Kuzeyde. Orada biraz daha zengin muhiti. Öyleymiş. Daha böyle böyle aile yeri gibi falanmış. Çalışma olarak şu anda Expo'da çalışıyorum. Ben geldiğimde neredeyse 0 Japonca ile gelmiştim. Çok zordu aslında iş bulmam. Bir mucize gibi bir şey oldu. Orada bir Türk restoranında Japonca bilmesine gerek olmayan Türk bir garson olarak çalışıyorum aslında. 2 ay daha sürecek bu şekilde.
Maaşımı da söyleyebilirim, benim için sorun yok. Saatlik 1500 yen alıyorum. 1500 yen artı yol parasını ödüyorlar. Artı orada bir öğün yiyorum. Ayşe Hanım'ın gönderdiği bir WhatsApp grubu linki vardı. Şu anda burada Osaka'da bu okulda okuyanların işe arayan varsa çalışan arıyorlar diye. Gelmeden onu da ayarlamıştım aslında. Tanıştım. Okul başladığı gün işe başladım. Okul başlamadan işe başlayamıyorsunuz bu arada erken gelirseniz. Ben mesela şey diye düşünmüştüm. Erken gelirim, işe alışırım işte. Ama 3 hafta boşuna para verdim ben okuldan önce gelip. Gerçi önce gelmek iyi oluyor tabii, Ayşe Hanım öyle dedi. Siz onu dinlersiniz ama bir tık daha 1-2 hafta daha geç gelebilirmişim aslında. Geldim ve boşuna kira ödemiş oldum o sırada. İlk başlarda size böyle iyi gelen, sonradan böyle ulan ben nereye düştüm şeyleri oldu mu? Mesela bu Shared House'da kaldığımdan bahsetmiştim. Shared House'un bir sahibi var, bir de işletmecisi var. Örneğin işletmecisi olan adam sapıkmış. Bir önceki Shared House'da yine yöneticilik yapıyormuş ve kızların fotoğraflarını, videolarını çekiyormuş. Telefonundan bunlar çıkmış. Osaka'da girmesinin yasaklı olduğu mahalleler varmış. Ve şu anda yine bir Shared House'da işletmecilik yapıyor mesela. Yani bu Japonya'da bir tık sapıklık var. Benim çok şükür başıma çok bir şey gelmedi. Ben buraya gelmeden önce kırsalda Hokkaido'da 3 ay yaşadım. Bir dakika. Ne? Hokkaido. Hokkaido. Hokkaido'da. Bu niye başta söylemedin sen hanım? Hokkaido. Dedim ya 6 ay buradaydım diye. Buradayım ama Hokkaido demediniz bana. Evet, doğru. 3 ay Hokkaido'da Sapporo'ya yakın Iwanai diye bir köy vardı. O köyün kayak merkezinde ben 3 ay mutfağında gönüllü olarak çalıştım. Tayland'da başladı. Tayland'dan sonra Filipinler'de de gönüllülük yaptım. Sonra Japonya'ya gelip de gönüllülük yaptım. 1 ay Fuji'de yaptım bir hostelde. Sonrasında ama Japonya'da Türkiye'lere şöyle bir sorun var. Japonya'da gönüllülük dediğiniz şeyde para almıyorsunuz. Ama Japonya'da gönüllülük yapsanız da para almasanız da bunun için bir working holiday vizesi istiyor. Ve Türkiye'nin Japonya ile bu anlaşması yok. Bu nedenle normalde resmi olarak siz yapamıyorsunuz bunu. Belirli yerler bunu yaptırıyordu. Zaten benim çalıştığım yerde de kadın olan kişi Japon'da ama erkek Amerikalı olduğu için zaten beni aldılar oraya. O şekilde Worldpackers diye bir web sitesinden buldum. Çok güvenli. Anlatıyor. Sabah kadar anlatırız Hokkaido arkadaşlar. Hokkaido'nun nasıl bir yer olduğunu ancak Hokkaido'ya gidenler bilir. Çok güzeldi. Snowboard'u orada öğrendim yani. Çok güzeldi. Snowboard zaten Hokkaido'da öğrenilir. Güzel. Hokkaido'ya giden bir kişiyi daha bulduk. İgdam'a gönderiyoruz Expo'ya. İgdam gezmeye mi gidiyorsun Expo'ya? Evet. Gezmeye gidiyor. Evet. Güzel. Yüzün çok böyle anime karakterine benziyor. İkinci söyleşim. Birine benzeteceğim İgdam'ı da bir çıkaramadım. Böyle tanıdık birine de benziyor olabilir. Yüzü çok böyle tanıdık geldi, bilemedim. Bilmiyorum abi, ben de. Teşekkür ederim İgdam. Rica ederim. Geldin, katıldığın için. Umarım Japonya hayallerin, istediğin şeyler gerçekleşir. İnşallah abi. Seni bir böyle anime karakterinde görebiliriz ya. Bak şeylere git. Var İgdam'da. Bak hafif şöyle bir dön. Hafif böyle şöyle bir dön. Bir de öbür tarafa doğru bir dön. Var. Kafa olarak bak, saç. Sen perma mı yapıyorsun? Yok, doğal. Doğal mı? Maşallah. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Benim bu iş olaylarıyla ilgili Japonya'da şöyle bir görüşüm var. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız Japonya gibi bir ülkede bence ömrünüzün sonuna kadar yaşarsınız. Ama sevmediğiniz bir işte çalışıyorsanız Japonya'da o biraz zor. Yani mesela benim hiç burada iş tecrübem yok. Hep sevdiğim işleri yaptım. Yani bisikletle paket de yaptım. Bisiklet sürmeyi seviyordum. Yani para kazanmak aslında benim için ilk planda değildi. Sevdiğim işi yaptığım için. Daha sonra işte bu rehberlik, sosyal medya derken hep böyle sevdiğim işler üzerinden gidince hep kafam rahat. O stresi biraz bunlarla kapatmaya çalıştım. O arayı kapatmaya çalıştım. Benim genel olarak vereceğim tavsiye bu. Sizin de dediğiniz gibi hani zengin olayım, para kazanayım, sırf onun için geleyim diyorsanız Japonya çok doğru bir adres olmayabilir. Öğrenciler bazen ne istediğini bilmeyebiliyorlar. Japonya deyince akla sadece Tokyo geldiği için Tokyo istiyorlar ama eğer mesela maddi açıdan kendimi çok zorlamak istemiyorum, ben zaten burada öğrenci hayatı yaşamak istiyorum diyorsanız Tokyo'ya gelmenizin çok bir anlamı yok. Çünkü Osaka daha hem fiyatlar açısından da gördünüz zaten. Tokyo'daki fiyatlarla bir karşılaştırın. Kira ücretleri falan çok daha uygun fiyatlı burada. Onun dışında yaşam açısından da Osaka'nın insanları daha sıcakkanlı, daha kolay arkadaş edinebilirsiniz. İş arayacaksanız, IT alanında falan çalışacaksanız Tokyo merkezi. Orada daha çok fırsat var ama arkadaşlarımız gibi özel olarak Tokyo'da olmanızı gerektirecek bir sebep yoksa Osaka daha bence uygun bir seçenek. Kadın Türk öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. %80'i erkek. Lütfen kadınlar da kendilerine güvensinler ve gelsinler. Bakın Sena Hanım kendinden gayet memnun şu an. Sosyal medyadan hani ismimi istiyorsanız yazarım. Herhangi bir sorunuz olursa, okulla ilgili bir sorunuz olursa, Japonya ile ilgili olursa her zaman yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Sena Hanım'ın Instagram bu. Takip etmek isterseniz, soru sormak isterseniz Japonya ile ilgili Hokkaido tecrübesi bile var. Hokkaido çiftlik açınca gene süt içeriz orada ya. Vallahi. Benim hayalim orada bir keçi çiftliği açmak. Şimdi neden orayı seviyorsunuz diye bir soru soracağım da buyurun siz cevaplayın. Bir, çok güvenli.
Öyledir. İkincisi Hokkaido öyledir. insanları çok güzel, sıcakkanlı. Öyledir, Üçüncüsü Hokkaido'da her şey öyledir. çok lezzetli diyor. Öyledir, Osaka'ya Hokkaido gelirken öyledir. demişler ki işte Osaka'nın yemeği çok güzel. Evet, Japon yemekleri güzel ama Hokkaido'daki yediğim yemekler gibi değil. Tabii. Siz hiç Kyushuro'da somon balığı yediniz mi arkadaşlar? Her şeyleri çok güzel. Bu kadar mı güzel olur? Güzel. Kadın olsam ancak bu kadar anlatırım. Benim kadın versiyonum diyebilirim yani. Teşekkür. Hokkaido'ya buradan teşekkür ediyoruz. Siz orada rahatlıkla çalışabilirsiniz. Neden? Çünkü sizin gözler, Japonlar renkli gözlü insanlara normal insan gözüyle bakmıyorlar. Aslında İngilizcem de var. Ya İngilizce öğretmenliği ya model ajansında çalışmayı. Olur Bu mu? arada çok güzel olduğumdan falan Yo, değil. yo, şey, ama o- yabancı olmak. Ya Japonya'da sadece %2, popülasyonun %2'si yabancı olduğu için bir özel okul yabancı öğrencimiz de var. Reklamı yapmak istediğinde örneğin sizi çağırıyorlar. O yüzden yabancılar çok fazla modellik yapabilir burada. Japonya'daki model ajanslarına bir girip hangi yabancıların orada çalıştığını böyle bir bakarsanız Avrupa'da, Amerika'da ya da İngiltere'de herhangi bir yerde standart altı olanlar burada bayağı güzel paralar kazanıyorlar. Sizin göz renklerinden dolayı dergilerde güzel paralar kazanılabilir. Yani bizim çiftliğe gelirsiniz. Keçilerle bir pozunuzu çekeriz böyle. Vallahi çok güzel çıkar. Değil mi? İsa seni de çağır. Beraber süt içeceğiz değil mi burada? Sözleşmeyi sen hazırlarsın artık. Avukat da var. Ayı keçiyi yerse haklarımızı aramak için seni çağıracağım. Ya da ben bir ayıyla kavga edeceğim. Hayvana zarar verdim mi vermedim mi o hakka Japonya'da hapse düşer miyim? Düşersen bana haftada bir temiz don getirirsin. Ayı Japon olduğu için kaybedebilirsin. Orada çok ayı var ama. Gördünüz mü ayı orada? Hiç görmedim. Görmediniz. Ay, izini gördüm. Ben orada bir ayıyla böyle kavga etme düşüncem vardı. Ben orada 2 hafta ayı aradım ya. Böyle yeşillik alanlarda falan geziyorum. Böyle bakıyorum. Ha dedim çıkacak. Bir tane vuracağım ama olmadı. Böyle bizim muhabbetler böyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Burak, Sena Hanım, İsa. Hepinize teşekkürler. Zaman ayırdınız. Geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kafamızdaki soruların hepsine son olarak Türk arkadaşlarla birlikte cevapladık. Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Daha bitmedi. Devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Biz fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekelim. Human Akademi Osaka turumuz devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kısa dönem sorumlusu. Evet. Kendisi kısa dönem vizesiyle gelenlere yardımcı oluyor. Kendisini bir tanıyalım. こんにちは、ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校の奥と申します。短期コースを担当しております。よろしくお願いします。 Osaka okulumuzun kısa dönem sorumlusu Oku Hanım kendisi. Başka bir şey Evet. söylemedi. Okulu tanıtacak bize kendisi. Sınıfların olduğu yer değil mi? ここ教室 Burası. ありますよね、ここに。 Sınıfların olduğu yer burası. Sınıflar. Evet. Yemek yeme alanı, dinlenme alanı güzel. Bayağı geniş ya. Evet. Sigara içme alanı da var arkada. Evet. Bütün okullarımızda var. Ne olur ne olmaz. Öğrenciler bayağı- sigara içmek isterse diye. Bayağı büyükmüş burası. Evet. Bir de birinci kat. Kaç katlı burası? Bu bina 8 katlı bir bina ama burada 2. ve 4. kat bizim okulumuzun. Bu ne yapıyorlar burada? これ何ですか？これは学校に来て、QR コードをスキャンすると出席 Okula geldiği zaman devamlılık yaptığına dair burada QR kodu oluyormuş öğrencilerin. Onu burada okutuyorsunuz. Ben okula geldim. Yoklama almadan buradan. Merhaba. Burası resepsiyon. 質問とかあればここに来て質問を答えます。 Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa buraya gelirseniz, biz şu an sanırım 4. kattayız. 4. kata gelirseniz burada yardımcı olurum dedi. Turist vizesi, evlilik vizesi, çalışma vizesi, iş kurma vizesi, öğrenci vizesi hariç bütün her şey için Oku Hanım'a Yani geliyorsunuz. ben gelirsem burada yaşayan biri olarak bu binada eğitim göreceğim yani burada Evet. yaşadığım için. いるのでトルコの学生に力を借りながらお話 Ben İngilizce bilmiyorum, Japonca bilmiyorum diye eğer endişelenirseniz ben hem Translate'den yani çevirme kullanarak yardımcı oluyorum hem de zaten biraz Japonca bilen Türk öğrencilerimiz var. Onlar da yardımcı oluyorlar. Endişelenmenize gerek yok dedi. Ya, genelde bu başta bir sorun oluyor. Öğrenci geldi. Öğrenci mi? Küçük kız. Küçük evet. Çocuklara özel eğitimimiz de var. Allah Allah. Instagram sayfasından bakabilirsiniz. Çocuklara da eğitim veriyoruz. Hangi milletlerden öğrenciler どこ var? 出身の学生さんが多いですか？だいたい中国、韓国 Özellikle Çin'den, Kore'den, Tayvan'dan gelen öğrenciler var. Onlar %40'ını falan oluşturuyor. Onun dışındaki %60 Nepal, Avrupa, Amerika o tarz öğrenciler var dedi. Ev tutmak isterlerse hangi bölgeyi tavsiye eder Osaka'da? Yani şu bölgede ev bakarsanız iyi olur diyebileceği bir yer, okul açısından da ekonomik açısından da neleri, hangi bölgeyi söyleyebilir? 阿波座とか東淀川区とかは値段が安くて綺麗な物件が多いです。 O söylediği iki yerle alakalı olarak hem okula yakın trenle 20-30 dakika içerisinde gidip gelebileceğiniz hem de görece ucuz yerler dedi. 阿波座は地名で東淀川区が区の名前です。 Hidashi Yodogawa-ku diye bir bölge var. Bir de Awazu diye bir ilçe.
önerdiği yerleşim lokasyonlardan ilgisi olanlar buralara da bakabilir. Bu orta seviye Japonca sınıfı. Orta seviye. Seviyelerine göre burada da ayrılmış. Okul fiyatları Tokyo'daki, Osaka'daki, diğer şehirlerdeki Human Akademi fiyatları hepsi aynı değil mi? Evet. Hepsi aynı. Hiçbiri Okul değişmiyor. fiyatları aynı. Kalacak yer sadece tabii ki bölgeden bölgeye göre değişiyor. Değişiyor. Bir de bu vize çıkma, öğrenci vizesi çıkma süreleri galiba şehirden şehire biraz değişiyor mu? Yok, ne zaman başvurduğunuza bağlı sadece. Eğer böyle başvurunun kapanmasına çok yakın bir zaman kala başvurduysanız daha kısa sürede çıkıyor. Ama başvurunun kapanmasına daha çok varken başvurduysanız daha uzun sürede çıkıyor. Bunu uzun dönem için söyleyeceğim ama o uzun dönem için Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında öğrenci alıyoruz. Hangi dönemde buraya okula başlamak istiyorsanız o dönemden en az bir 6-7 ay kadar önce bana yazmanızı tavsiye ederim. Ben dönem olarak hem 10. aydaki dönemi hem Nisan'daki dönemi aslında en fazla tavsiye ederim. Çünkü ne çok soğuk ne çok sıcak. Böyle kültürel aktivitelerle falan geçirebileceğiniz sonbahar yapraklarının güzel olduğu dönemler var. Özellikle Osaka, Kyoto taraflarına falan gelirseniz o taraflar meşhur. Nisan'da gelirseniz de sakuralar tabii ki meşhur. Onun dışında 1. ay ve 7. ayda gelirseniz 7. ay çok sıcak, 1. ay çok soğuk. O yüzden çok aşırı tabii ki tavsiye edemiyorum ama yine de gelebileceğiniz dönemler. Kısa dönem için turist vizesiyle falan geldiğiniz için herhangi bir kısıtlama yok. Yani mesela ben bugün geldim, okula yazılmak istiyorum, yarından itibaren başlayabiliyorsunuz. Kısa dönemde aslında uzun dönemden farklı olarak okul direkt ev bulmanıza yardımcı oluyor size. Direkt biz araya girip aracılık yapıyoruz. Onun için de zaten Oka Hanım yardımcı oluyor. WhatsApp'tan veya işte e-mail üzerinden ulaşırsanız bana da ulaşabilirsiniz. Ben de ona yönlendiriyorum. Ben şu şekilde bir ev istiyorum, paylaşımlı olsun veya tek başıma kalacağım veya aile yanı istiyorum derseniz yardımcı oluyor. Fiyatlarla alakalı sorayım mı? Olabilir, soralım. だいたいシェアハウスとか、ホストファミリーとか料金はどれぐらいかかりますか？ホストファミリーだとご飯がすべてついているので、だいたい1ヶ月20万円ぐらいです。で、シェアハウスだと1ヶ月でだいたい10万円から15万円に。Ne kadar uzun gelirseniz o kadar uygun oluyor. Tek başınıza kiraladığınız evlerde de en sondan çevirmeye başladım ama tek başınıza evde kalırsanız eğer 200-300 bin yen civarında tutuyormuş bir aylık kiranız. Eğer paylaşımlı evde kalırsanız 100-150 bin yen civarında tutuyormuş. Bu da bir aylık. Eğer aile yanı seçeneğini seçerseniz yemek birlikte olduğu için 200 bin yen civarında oluyor bir aylık ücrette de. Kısa dönem daha pahalı. Türkiye'de de öyledir. Hani otele bir hafta giderseniz aslında daha fazla para ödersiniz. O Bayağı yüzden. uzun döneme göre çarpı 4-5 gibi oldu. Evet. Kısa dönem geliyorsanız kalacak yer biraz pahalı. Eğer hiç Japonca bilmeden gelecekseniz önce ön ders var. Bir hafta bu derse geliyorsunuz. Basit Japonca öğretiyorlar. Ondan sonrasında normal sınıflara alınıyorsunuz. Önden bir hazırlıyorlar. Evet. Özellikle kısa dönem geldiğiniz zaman çok fazla kültürel aktivite var. Çünkü zaten hani bir haftalığına, bir aylığına falan gelen çok fazla öğrenci olduğu için iyice deneyimlesinler diye. Onlardan bir tanesi Shodo dediğimiz kaligrafi, Japon kaligrafi sanatını denedi öğrencilerimiz. Onun örneklerini burada görebilirsiniz. Güzel. Ben de yazmıştım bir yer. Adımı yazmıştım. Güzel, eğlenceli iş. Kağıda bakayım. Japon kağıdı. Sorular çok iyi ya. Evimde gidiyormuşum gibi ya. Temiz de ha. Japonya'da her yer temiz. Temiz ama burada böyle bir yeni yapılmış okul görüntüsü var. Buradaki iki sınıfımız 13 yaş altı öğrencilerimiz için. 6歳からだいたい8歳ぐらいまでの方のためのクラスになっております。Burası 6-8 yaş arası öğrencilerin katıldığı sınıf. Gördüğünüz gibi sıra yok, sandalye yok, masa yok, hiçbir şey yok. Burada daha ziyade aktivitelerle, vücudunuzu kullanarak öğreniyorsunuz Japoncayı. Bir fiyat alabilir miyiz? Ne kadar atıyorum benim çocuğum burada gelecek bir sene vakit geçirecek. Ne kadar mesela fiyatı? 1回のレッスンが大人クラスが3300円に対して子供は5500円になっております。 Dersler tek tek aslında fiyatlandırılıyor. Yetişkinler için bir ders 3300 yenken çocuklar için 5500 yen. Ders başına. Evet, ders başına ücret alıyorlar. Anladım. Sistemi de öğrenmiş olduk. Bunu bilmiyordum. Hanımefendiyle bitirdik o zaman değil mi? Tamam. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Teşekkür ettik, veda ettik. Biz programımıza devam ediyoruz Ayşe Hanım'la. Arigatou gozaimasu. Osaka şubesini bitirdik. Şimdi hedefimizde Human Akademi'nin Kobe şubesi var. Kobe'de bulunan Japonca Dil Okulu'na kendimizi ışınlayalım. Buradan bir yarım saat yolumuz olacak. Bir de Kobe'yi tanıtalım. Yuşu. Kobe'deyiz. Kobe'ye geldik.
Japonya'da okul okuma uğruna Kobe yollarına kadar getirtti bizi Japonya. Boylu boyunca burada Kobe'çilerin olduğu bir yer var. Zaten Human Akademi'nin olduğu okul burada, merkezde. Kobe şehri hakkında ikinci gelişim. Doğası güzel diye biliyorum. Onun dışında Osaka ve Kyoto'ya yakın olduğu için ulaşım açısından büyük şehirlere erişiminiz var. Bir tık daha küçük bir şehir olduğu için daha sakin, sessiz bir yer. Hemen istasyona indik, sola döndük. Şurada. Hemen burada. Kobe yolları biraz giritili çıktılı. Aşağı iniyorsun, yukarıya çıkıyorsun. Bisikletle Japonya turunda böyle dağlardan yukarıdan böyle bağıra bağıra inmiştim. Sadece 5. katta 100 kişi var. Geldik mi? O ne çabuk geldik ya. Zengin yeri olduğu için asansörü bile hızlı çıkardı. Arkadaşlar bu Kobe güneşi. Human Akademi'nin Kobe müdürü karşıladı. Bir tanıştıracağım sizlere. Bakalım Kobe şehrinde ne yapıyor insanlar? Neden Japonca öğreniyor? Burayı özellikle göstermek istedim. Çünkü bu okul yeni. 1 senelik bir okul. İlgisi olanlar yine Ayşe Hanım'la irtibata geçebilir. Sorularını sorabilirler. Konnichiwa. 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 Jeimu desu. Uga to moushimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Uga San'la birlikte buluştuk. Human Akademi'nin Kobe şubesinin müdüresi kendisi. Kendisini böyle bir tanıtırsa ne zamandan beri burada çalışıyor bir öğrenebilir miyiz? 私はヒューマンアカデミー神戸校で拠点長と副校長をやってます。宇賀と申します。よろしくお願いします。ヒューマンアカデミーはちょうど10年ほど働いていて、その前から日本語教師やってるんですけども、全体で20年ぐらい日本語教師やってます。Japonca öğretmeni olarak toplamda 20 yıldır çalışıyor. Human'da önce öğretmenlikten başlamış, 10 yıldır çalışıyor. Şu an Kobe'deki hem müdüremiz hem de öğretmen olarak da çalışıyor. İçeriye ufak ufak girelim. Araki nagara demo daijoubu desu İçeriye ka? ufak ufak girelim. Soralım mı Kobe-ko'yu bir anlatsın bize? İyi olur. Kobe şehrini, buraları bir anlatırsa, Human Akademi'nin kontenjanı yükseltme hedefi varsa ileride ben bile gelir burada okuyabilirim. 神戸校は去年2024年10月に開校しました。今現在100名ほどの留学生が勉強しています。Geçen sene 2024 yılının Ekim ayında açıldı buradaki okulumuz. Şu an 100 kişilik bir kontenjanı var yeni bir okul olduğu için. Öğrencilerin büyük bir kısmı Sri Lanka, Nepal, Pakistan ve Çin'den geliyorlar. Kontenjanı yükseltme hedefleri var mı? 増員の計画をしてまして、今年度ですね、特に問題ないと入国管理局の方から認められれば増員申請ができるようになります。 2 yıl sonrasına aslında hedefimiz var dedi. Buradaki kontenjanları yükseltmek için göçmenlik bürosuna başvurmanız gerekiyor. O başvuruyu önümüzdeki sene yapıp bir sonraki seneye kontenjanı arttırmayı hedefliyorlar. Kontenjan arttırma olayını biz trene gelirken Ayşe Hanım'la da konuştuk da öyle okul sınıf açsın hadi gelin burada okuyun diye olmuyormuş. Evet. Ben de onu öğrendim. Okul göçmenlik ofisinden bir nevi başvuru yapıyor, izin alıyor kontenjanı yükseltmek için. Türkçe konuşanlar sınıfı, okulun içerisinde Türklerin olduğu bir sınıf açtırmak güzel olabilir ama zormuş. Evet. Her şeyi didik didik inceliyorlar gerçekten. Tamam. Öğrenciler için, eğitim için olumlu bir ortam var mı yok mu hepsini kontrol ettikten sonra öğretmenler yetkin kişiler mi? Müdüre mesela o da sınavdan geçiyor. Hepsi bittikten sonra göçmenlik bürosu tamam burada artık Japonca öğretebilirsiniz derse o zaman. Camlar, pencereleri falan Evet, bakıyorlar. her şeye bakıyorlar. Pencereleri göçmenlik ofisine niye bakıyorlar? Aydınlık mı? Evet, aydınlık mı? Hava giriyor mu? Yani mesela kutu gibi hiç camı penceresi olmayan bir yerde öğretemezsiniz tabii ki öğrencilere. Buna bile dikkat ediyorlar. Tabii ben de bunları bilmiyordum. Biraz öğrenmiş olduk. 本当にいい学習者さんが集まっているので、はい、もう増員はできると信じてます。 Tekrar bu kontenjanı arttırmak için başvurdukları zaman şu anki öğrencilerin durumları da çok etkiliyor onun kabul edilip edilmeyeceğine dair. Mesela 100 kişi şu an evet öğrenciler eğitim görüyor ama bu 100 kişinin arasından mesela okula devamsızlığı çok yüksek kişiler varsa, gelmiyorlarsa, ders notları kötüyse, bu gibi durumlar varsa o zaman yine kontenjan arttırmanıza izin vermeyebiliyorlar. Yani öğrencileri sadece almak değil, buradaki öğrencilik hayatlarını da düzgün bir şekilde geçirdiklerinden emin olmanız gerekiyor. Arttırırlar büyük ihtimal. Buradaki öğrenciler etrafta çok fazla restoran, çalışılacak yer var. Hepsi merkezde toplanmış. Yer açısından çok güzel bir yer. Japonca çalışmak biraz stresli olabiliyor öğrenciler için. Stresinizi atabileceğiniz birçok yer var. Yer bulmak, ev bulmak ortalama ne kadar fiyatlardan başlıyor? Öğrenciler için ne kadar böyle bir aylık masraf oluyor? Biraz o konulara girelim. 3万円から4万円ぐらいの間のところをに泊まっているか
住んでいます。 Kalacak yerle alakalı olarak bizim anlaşmalı olduğumuz emlakçılar var. Oralara da yönlendiriyoruz. Onun dışında bölgedeki emlakçılardan da teklif geliyor zaten. Öğrencilerinizi isterseniz yönlendirebilirsiniz. Aylık genelde 30-40 bin yenlik yerlerde kalıyorlarmış öğrenciler. Yani ortalama bir öğrencinin aylık masrafı böyle 60-70 bin civarı olabiliyor. Yani 300-400 dolar bir öğrenci Kobe'de para harcayabiliyor. Ben o sonucu çıkardım biraz. Evet, en pahalısı Tokyo. Tokyo için yine ayda Tabii. 100-120 bin yen bir harcama yapmanız çok olası. Osaka için 80-100 bin yen arası dersek burası da bir tık daha böyle 60-80 bin yen arası diye düşünebilirsiniz. Çok büyük bir okul olmadığı için bu Kobe'deki okul yardımı da genelde bireysel olarak yapıyoruz. Tek tek olarak mesela sim kart almalarında da yardımcı oluyoruz. Kalacak yer için de yardımcı oluyoruz. Daha yakın takipteyiz öğrencilerimizle de. Tabii az kişi sayısı olunca neredeyse her öğrenciyle birebir ilgileniyorlar ve gelişmekte olan yerlere koyabiliriz dil okulu açısından Kobe şehrine. Bir tık daha uygun fiyatlı bir yer olduğu için daha Japonya'ya gitmek istiyorum ama param çok fazla yok diyen öğrenciler geldiğinden dolayı Bangladeş, Pakistan o tarz ülkelerden gelen öğrenci daha fazla var. O taraflarda. Buyurun. Geçelim mi? Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa. Tam Japon yemeklerini anlatıyor. 日本料理の勉強をします。もう今読み終わりますね。読み終わらして、日本料理の読解問題です。中で日本料理の好きな順番。 Allah zihin açıklığı versin, biz gidiyoruz. Şu an öğretmen hepsine bir ödev vermiş. Onu telefonlarından araştırıyorlar. Sonra onu Japonca olarak öne çıkıp sunacaklar. Çok büyük burası ya. Böyle gidiyor, ucu bucağı yokmuş gibi, bayağı geniş. 広いですね。 Ha, 広いんです。あと見ていただいて分かる綺麗なのも、はい、うちの校舎の特徴かなと思います。 Güzel binamız var dedi. Aynı holding grubunun başka okulları da var. Japonlara yönelik meslek edindirme kursları, liselilere yönelik kurslar, İngilizce kursları, işte IT, oyun tasarlamayla alakalı kurslar da var bu binanın içerisinde. Oradaki Japon öğrencilerle iletişim kurabiliyor mu buradaki diğer yabancı öğrencilerimiz diye sordum. Okullarda eğitim gören Japon liseli öğrencilerle bir etkinlik düzenlemişler. Bizim yabancı öğrencilerle liseli Japon öğrenciler bir arada konuşsunlar diye. Enteresan oda var işlerinde. Bayağı bir Japon çalışıyor. Onları gösteremiyorum. İşler dolu arkadaşlar. Bayağı düzinelerce Japon çalışan var. Kore dansı falan da öğretiyorlar bu okullarda. Bayağı bir sürü şey var aslında. İyi, Hubun Akademi'ye bak ya. Sadece dil öğretmiyor yani. Evet. Manga var, anime var, seslendirme falan da yapıyorlar. Uga sensei, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hiç okulun müdüresi gibi durmuyor. Tatlı insanlar ya. Normal biri gibi gözüküyor. Koskocaman okulu yönetiyor maşallah. Hoca tecrübeli. Diğer hocamızla birlikteyiz. Konnichiwa. Konnichiwa. James desu. Mie desu. よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気ですか？暑いですね、日本は。いや、とっても暑い。日本語の先生は12年やってます。 42 yaşında, ismi Mie kendisinin. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk başta 5 yıl kadar normal ofis çalışanı olarak çalışmış. Sonra Şanghay'a gidip orada Japonca öğretmeni olarak 7 yıl çalıştıktan sonra Human Academy'ye girmiş. Toplamda 12 yıldır Japonca öğretmenliği yapıyor. Genel olarak Japonca'da nelerde zorlanıyorlar? İlk başlarda ne tavsiye eder? そうですね。非漢字圏の学生の場合はやっぱり、漢字書くときも一つずつ大きくはっきり書くようにして、時間をかけて教えています。 Kendisi Şanghay'da da öğretmenlik yaptığı için Çinlilere de Japonca öğretmiş. Tabii onlar kanjiyi zaten bildikleri için onlara öğretirken biraz daha farklı ama Avrupa gibi, Türkiye gibi kanjiyi hiç bilmeyen ülkelerden gelen insanlar için kanji öğrenmek biraz zor. Haliyle onlara daha kolay öğrensinler diye kanjileri daha böyle büyük büyük tek tek açıklayarak yazmak veya işte bazı öğrenciler için kanji biraz daha resim gibi göründüğünden dolayı aslında bu kanji şunu temsil ediyor diye resimler de göstererek daha akılda kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyorlarmış. Kobe no kanji kakimasu ka? Onegai shimasu. Kobe'nin kanji büyük yazda görelim, anlayalım diye. Kobe şehrinin
Japoncasını yazıyor şimdi hocamız. Şöyle olsa biraz fark ediyor değil mi? Hani el yazısı gibi değil de dikkat ediyorsun. Bir de bunların bir sırası oluyordu. はい。最初が大切なので、厳しくしています。っていうのも、大学や専門学校、あと日本で働きたい学生さんが来てますの。 Bayağı inceleyip sık dokuyorum kanji sınavlarında. Dikkat ediyorum yamuk mu yazmış, düz mü yazmış, düzgün yazmış mı ona göre puan veriyorum. Çünkü dedi burada eğer üniversiteye, meslek yüksekokuluna gitmek istiyorsanız zaten oralarda Japonca yazmanız gerekiyor. Orada da size çok sıkı davranacaklar. Eğer burada bir işte çalışmak istiyorsanız da önce CV yazmanız gerekiyor. Burada CV'ler genelde elle yazılıyor. Haliyle eğer kanjileri düzgün yazamıyorsanız, böyle kargacık burgacık yazıyorsanız o şirket sizi o şekilde değerlendireceğinden işe almayabilirler. O yüzden biz en baştan sıkı tutuyoruz. O şekilde öğretiyoruz. Kaç tane kanji bilse yeterli olur Japonya'da? 400から500ぐらいできれば N3 seviyesinde 400-500 kadar kanjiyi doğru düzgün yazabiliyorsanız aslında burada hayatınızı idame ettirirsiniz. Özellikle Türkiye gibi kanji bilmeyen bir ülkeden geliyorsanız N2, N1 kanjilerini okuyabiliyorsanız, görünce anlayabiliyorsanız yeterli. İlla elinizle yazmanıza gerek yok dedi. Farklı bir tavsiyesi var mı? Bunu merak ediyorum da ben çünkü kolay unuttuğum için Japoncayı her yerden karşımıza denk gelmediği için 漢字に戻ってしまうんですけれども、10回ずつ書くとか、ノートにたくさん書いて覚えてもらうようにしています。 görerek eğer ezberlerseniz unutma ihtimaliniz çok daha yüksek. O yüzden iyice aklınıza kazınması için özellikle başlangıç seviyesinde ödev çok fazla veriyoruz. Çok yazdırıyoruz kanjileri ki iyice aklınıza kazınsın ve bir daha unutmayın diye dedi. Şöyle aplikasyonlar var dedi. Yazım sırasını da size öğretiyorlar. O şekilde aplikasyonlardan çalışırsanız daha iyi olur dedi. Özellikle kanji bilginiz hiç yoksa. En iyi öğrenme yöntemi aslında bir başkasına öğretmek. O yüzden ders içerisinde kanjileri öğrenciler bir kanjiyi mesela öğrenip geliyorlar, diğer arkadaşlarına öğretiyorlar. Böylece aslında daha hızlı öğrenmiş oluyorlar dedi. Sırası var değil mi? Şöyle, 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 şöyle. Mesela bu, şu yanlış mesela. Bakıldığında şunun şöyle olması lazım. Gördüğümü yazmaya çalışıyorum da. Şimdi böyle yazdım diyelim sınavda. Bunu gördüğünde çarpı işaretini koyar değil mi? でもこの漢字はパーフェクトです。本当？日本人が見てわかる漢字なので OK。 Benim kara kaşıma kara gözüme inşallah şey yapmaz hoca. でも練習の時は順番は注意します。 Kolay mı mesela şöyle gider. Tık tık tık. Böyle bir şey yok. 綺麗に見えない。 Kanjinin dengesi bozuluyor, anlamı bozuluyor. Yani anlam değil de görüntü bozuluyor. Sorumun cevabını aldım. Güzel, hocamız iyi ya. Gelin böyle arada bana böyle bir 400 kanji öğretsin değil mi? 漢字が嫌いにならないぐらいに、はい、優しく、はい、教えています。 Kanjiyi genelde sevmeyen çok fazla öğrenci var. O yüzden çok aşırı zorlamıyorum öğrencileri. Çok zorla ama lazım. Lazım. Genelde lazım oluyor. Zorlamıyorum diyor hocam ama genelde lazım oluyor. İyi desu ka? Kovemizi silelim. 学生の名前を漢字に直すアプリとかもあったりして、 Japonya'ya geldiğiniz zaman kendi isminizi kanji ile değil katakana ile yazıyorsunuz ama hiç kanji bilmeyen ülkelerden gelen öğrenciler benim adım acaba nasıl kanji ile yazılıyor onu da bir öğreneyim diye o tarz aplikasyonlar kullananlar da var. Eğer yapmak isterseniz eğlenceli olabilir dedi. Tabii şunu mesela Ceyman. Kanji. Hocam benim adımı bir kanji ile yazın bakalım. Canımın için eşimi çağırayım istiyorsanız o hemen yazardı. O kadar zor mu ya? Hayır. C diye bir ses yok normalde Japonca'da. O yüzden G ve E'ye ayıracağım. Cem olanlar iyi baksın. Maşallah ya. Bu Cem'in kanjisi bu. Bu ben demek. Bu böyle ünlü olmak, büyük olmak gibi bir anlamı var. Bu da rüya, hayal. Evet. Ya, tam benim tarifim. 1 milyon aboneye doğru giderken ulan hayal yerinde mi yaşıyorsun diye. Sizin hayaliniz daha böyle büyüsün, ünlü olsun diye dedi. Böyle ama bir isim. hocam bakıldığında da yani buna zahmet edip bunu yazmaya kimse, bütün dünyadaki hiçbir insan bunu yazmaz ya.
O yüzden biz kendi alfabemize geri dönelim. 名前はこれなんですけど、şey diye de bir ses yok bu arada. O yüzden beni de genelde CA olarak yazıyorlar. Ama güzel gözüküyor. Tam böyle Bu aşk kanjisi. Aşk kanjisi. Ay diye okunuyor. Güzel gözüküyor. CA. Var değil mi böyle bir kanji? Var. Bilmiyoruz diye hoca farklı Yok, bir yok. kanji yazmadı değil mi? Japon hocaya da kanji yok diye söylenmez tabii de. Evet. Ama çok teferruatlı yani. Bu- Şunun dünyanın öbür ucunda olması çok enteresan. Büyük ihtimal kendi adının kanjisi biraz daha böyle sade diye Evet, düşünüyorum. Bir yazabilir mi kendi adını 先 kıyaslamak 生の için? 名前も書いていただけますか? Kendi ismini söyledi. Soy ismi değil. Onun kanjisi İsmi- çok daha kolay. İsmi bu. Basit. Ne kadar basit. Gaygoku cinlere bakın. Japonca'da 3 tane alfabe var. Hiragana, katakana ve kanji. O yüzden biraz zor bir dil. Ama Japonya'ya geldiğiniz zaman Japonlar hem kibar insanlar. O yüzden size yardımcı olurlar. Burada gelince eğlenebilirsiniz. Japoncayı da burada daha hızlı öğrenirsiniz. O yüzden hepinizi bekliyorum dedim. Hocamıza teşekkür ederim. Arigato gozaimashita. Kanji no renshi mo totemo sugokatta. Arigato gozaimashita. Hocamıza teşekkür ederim. Biz devam edelim. Hepsi sanatçı ruhlu insanlar ya. Güzel bir çıkarım yaptım. Aslında Japonlar Japonya'yı çizgi film karakter tadında yaşıyor. Bir rüya alemindeymiş gibi, çizgi filmin içerisindeymiş gibi yaşıyor. Güzel bir şey aslında. Sürekli böyle her şeye olumsuz bakmama, olumlu tarafından bakma, olumsuz şeyin bile olumlusuna yönelme. Eşim Japon olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Olur olur diyor, geçer diyor, kafaya takma diyor. O yüzden bu insanların o stres şeyi iş dışında bence çok az. Uzun yaşamalarının o puzzle'ın bir parçalarından bir tane. Eğer çocuğunuz varsa, küçük yaştaysa 10 parmağıyla bir şey yapabilecek bir hobiye yönelttirin. Gerçekten Japonlarda mesela parmakları o kadar çok kullanıyorlar ki zeka gelişimi için çok önemli. Kobe şehrinde yaşayan öğrenci işlerinden sorumlu ismini öğrendim. Onamae wa nan desu ka? 名前は古谷和也です。 Hurutani Kaze. 古谷和也。 Hurutani Kaze-san. Yani Cemu desu. はい。 Cemu. Kobe nasıl bir yer? Nasıl tarif eder buraları? 神戸は出たり入ったりしてますけど、でももう30年ぐらいです。 30-40 yıldır Kobe'de yaşıyor kendisi. Kobe'li. O yüzden bir bilene soracağız şu an. Tam Kobe'li. のんびりしてるので住みやすいです。 Japonya'nın diğer yerlerine daha böyle Osaka, Tokyo gibi yerler hem çok kalabalık olduğu için insanlar biraz böyle meşguller. Herkes kendi işiyle meşgul ama burada biraz daha insanlar sakin, yavaş bir hayat sürüyorlar. O yüzden güzel bir yer olduğunu düşünüyorum dedim. Kobe şehrinde Kobe eti dışında ne tavsiye eder? Buralardan ne yiyelim? 神戸はお菓子です。 Kobe bifteğini yemeye geliyor buraya ama Kobe bifteği hem tamam lezzetli ama hem çok pahalı, o yüzden çok ben öneremiyorum onu dedi. Onun yerine küçük böyle atıştırma dükkanları varmış. Oralardan atıştırmalık alabilirsiniz. Tatlı küçük şeyler, abur cuburlar, onlar daha meşhur ve ucuz dedi. Neden Kobe? 大阪から近い神戸で生活するといろんな日本を知ることができると思います。 Tokyo'da öyle, Osaka'da öyle. Osaka ve Kobe birbirine çok yakın. Biz de zaten trenle geldik buraya kadar. Ama Osaka bir tık daha böyle büyük şehir olduğu için artık orası başka bir dünya oldu. Burada daha böyle Japon bir kültürü deneyimleyebilirsiniz. Yani Japonya'nın asıl Japonlarının yaşadığı kültürü burada daha iyi deneyimlersiniz dedi. Güzel. Kısa, net, öz cevaplar aldık. Teşekkür ediyoruz. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. これすごいですね。そうですね。とてもちっちゃいで。小さいコンパクトです。 Kendini göstereyim. すごいね。めちゃめちゃ綺麗です。 Tokyo'da başlayan Human Akademi serimiz bizi Osaka'lara, Kobe'ye kadar getirdi. Detaylı Türkçe içerik olarak bulunmayacak bir video yaptık. Yüzlerce kişi Japonya'ya geldi, videolarımızı gördü. Video altındaki linke tıklayıp Human Akademi'nin Osaka veya Tokyo kampüslerinden birine kayıt olursanız ben herkese böyle 20.000 yen geldiğinde, okula başladığında vereceğim. Böyle yapan biri olmadığı için onu özellikle Ayşe Hanım'a birkaç kere sordum. Teyit etmek amacıyla yok. Öğrenci kardeşlerimize böyle bir destek 20.000 yen. Videonun altındaki linki tıklayın. Uzun dönem için Tokyo ve Osaka okullarından birine gelirseniz bana alo deyin. Geldiğinizde ben 20.000 yen vereceğim. Detaylı bir video yapmış olduk. Öncelikle ben teşekkür ederim. Ta Tokyo'dan kalkıp buralara kadar geldiğiniz için. Benim Kobe'deki okula ilk gelişimdi. Bayağı büyükmüş, ben de şaşırdım. Kısa dönem geldiklerinde veya uzun dönem geldiklerinde nerede okuyacaklarına dair biraz fikir vermiş olur diye tahmin ediyorum. Hem öğretmenlerimize sorular sorduk, hem çalışanlarımıza sorular sorduk. Umarım sizin için de bilgilendirici bir video olmuştur. Bundan sonra yine tabii ki Tokyo'ya gelen öğrenci sayısı genel olarak daha fazla olacaktır diye tahmin ediyorum ama en azından acaba başka bir yere mi gitsem diye düşündüğünüz zaman
aklınızda bir imaj oluşması için iyi bir video olduğunu düşünüyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hayat enteresan arkadaşlar. Okuduğum okulda çekim yaparken buldum kendimi seneler sonra. Bir sonraki videolarda Japonya'dan ya da farklı bir ülkeden görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.